Başladık. Güzel mi? Güzel. Birazcık daha bu tarafa kayabilir misin? Çok az. Tabii. Tamam. Şurada o zaman şöyle buradan mı alalım? Olur. İkimizi bir eşit aydınlık yapsın. Aynen. Hoppa. Burak Soy'un kanalına hoş geldiniz. Şu anda çekiyor olması lazım. Tamam. Bakayım. Şu an eşit mi? Burayı eşit mi? Evet. Ortadan bölüyordum burayı. Evet abi, senle ben ortalıyız. Çok uzak olmadı inşallah. Yok güzel. Şu an çok iyi. Evet. Taner de Mikrofonun nerede? dalga geçecek ama mikrofon. Taner olayı değil ya. Taner o gün bize bayağı iyi oldu Taner. Evet. Bazen şey yapıyor. Böyle genel diş hekimliğinin acımasız yüzünü anlatıyor. Abi şöyle, abi böyle diye. Sesim gidiyor değil mi? Tabii. Gidiyordur Tamam. yani. Az önce gidiyordu. Şöyle koyalım buraya. Şimdi abi ben şimdi şöyle başlayayım. Böyle bir konuşma yoktu bu arada. Hı hı. Ben düşünerekten geldim ama planımı Öyle mi? yaptım. Ya Uğur dedim ya kahve içelim. Böyle. Kahvelerimizi içeriz, onda problem yok. Evet. Şimdi ben biyomimetik, daha doğrusu şöyle. 2 sene önce Instagram'da işte Ahmet Zirey'in postlarını gördüm, paylaşımlarını gördüm. Böyle çok güzel, efsane güzel dolgular. Parlıyor böyle. İşte neydi o, Rizal Rizki Akbar'ın falan fotoğrafları gibi, videoları gibi. Kahveyi küçük bir sehpa getirsene buraya koy. Tamam. Bizi trollüyorlar böyle. Problem değil. Aynen. Oradan gördüm. Baktım biyomimetik falan diyor. Ya dedim, bu biyomimetik nedir? Oradan da işte bu Instagram'daki biyomimetikçiler, işte Alemanlar, study club'lar bilmem neler falan derken, bioemulation derken o işin içine bu şekilde girdim. Kendim araştırdım, ettim. Abi şimdi sana şunu sormak istiyorum. Yani sen nereden girdin buna? Sen nereden girdin? Ya Daha ben doğrusu nereden ben mezun sürekli- oldun? Nasıl bir mezuniyet yaşadın? Sonrasında ne yaptın? Hangi kurslara gittin? Hani böyle bir insanlar bunları çok bilmiyor Bizi galiba. Sen şey- çok anlatmıyorsun çünkü. evet. Ya Sen bir anlatsana ya. Okul döneminde bizi çok korkutmuşlardı. Hani uzman olmazsan dolgu bile yapamazsın diye. Teşekkür ederim. Bana da hep saçma geliyordu. 35-40 yaşındaki insanlar 25 yaşındaki çocukları korkutuyorlar. İşte uzman olmazsan 5 para etmezsin. Uzman olmazsan dolgu çok bile saçma yapamayacaksın görüyorum. diye. Tabii. Bu bir yolculuk nasıl yani? Bir çocuk çok yetenekliyse ve çabalayıp bir şeyler yapabiliyorsa neden yapamasın ki? Kim ona engel olabilir? Kanunlar mı? İnsanlar mı diye. Mezun olduk tabii ama uzmanlığa hazırlandım. Ya o korku yine içime işlemiş Mesela yani. DUS'a girdin. Tabii yok, DUS'a girdim. 2 defa girdim. İstediğim yer olmadı. Sonra tekrar çalışıp yapabilirdim ama bir noktadan sonra bu sefer mesleğin kendisini özlemeye başladım. Ben mesleği yapmak Sen istiyorum. yapmadın mı o sırada, o 2 sene Tabii boyunca? o sırada yapmadım. Oh. Mesleğin kendisini çok özledim. Birkaç yere girmeye başladım. Bunlar da böyle lüks yerlerdi. Son lüks yerlerde gözlemlediğim şey, malzemeler var ama insanlar malzemeleri kullanmayı bilmiyor. Değil mi? Yani Ya ben onu ben de çok gördüm abi. Yani İlle onu iyi yapacağım. kliniklerde çalıştım. dual rezin kullanacağım adamım var ama abi nasıl kullanıyor kullanır bilmiyor. Yani var böyle, şunu hatırlıyorum yani, kliniğe gittim. Çürük boyası gördüm klinikte. Lan dedim, bu neymiş, ne yapıyorsunuz? Ya onu biz bir ara aldık ama nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Mesela bilmiyor. Çürük boyası ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Nereden alınır? Bilmiyor adam. Clearfield SE 2013'te gördüm. Ve bana dediler ki iyi bondmuş. Niye iyi bond dedim Niye mesela. iyi bond? Hani Gerçekten. cevabı yoktu yani. Neden iyi bond. ya iyi bond bu Bunun- clear evet. ese yani clear filese? Güzeldi yani. Hani parayla alınabilecek şeylerdi ama sonra fark ettim ki çok lüks bir yerde çalıştığında bu sefer sana da ücret vermek istemiyor. Hani çok fazla kazancın olmuyor. Kendi kliniğin olmasını istiyorsun. Kendi düzenin olmasını istiyorsun. Kompozit seti almışlardı örneğin. Yani tek renk vardı. A2 hepsini A2 yapmaya Ucuzdan çalışıyorlardı. getirtmişler. Evet. Yani ucuzdan topluca örneğin GC kullanıyorlardı. Ben GC ile öyle tanışmıştım. 2013 senesinde tanıştım. Sonra bir yurt dışı kursuna gittim. Kim konuşuyor abi? GC'de Simon diye bir kadın vardı. Sanırım neredeydi? Belçika'da GC merkezi var. Orada bir kursa gitmiştik. Sağ olsun bir abim beni davet etmişti. Kadir abi, Allah rahmet eylesin, çok severim onu. Bu geçen Evet, vefat eden yani. Allah rahmet. Onun sayesinde biraz şey oldu yani. Kompozite meraklıydım. Bir çanta yaptım kendime. Bu kursa gitmeden önce tabii. Çantada da bütün ihtiyaçlarım, örneğin GC'nin A2'si mi var? Ben bütün seti aldım. Rotary yoktu mesela gittiğim yerlerde, rotary'sini aldım. İşte ne eksikse, rubber'den eksikti, rubber'demini aldım. O şekilde bir set oluşturdum yani. Çantayla- Tabii tıp merkezine gidiyordum. Çok komikti yani. Gittim tıp merkezi, asla yaptığım şeyi anlayamayacak insanlardı ama ben dedim ki Şey diyorsun değil mi? Başakşehir'deki. Başakşehir'deki değil. Bunu gittiğim yer Güngören'deydi. Güngören'de bir yere gittim. Bağcılar'da bir yere gittim.
Orada çalışmaya başladım. İnsanlar böyle garip garip bakıyorlardı lastik takınca. Aldığım para da komikti. Yani diğer insanlarla aynı almaya çalışıyordum. İşim de bu arada rubber dam taktığım için mükemmel değildi yani. İş acemisin. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Şimdi o yüzden bana diyorlar ki Ahmet abi hiç eleştirmiyorsun insanları. Niye eleştireyim ki? 3 saat vakit ayırmış. Tamam kötü oldu zaten kendisi de biliyor. Hani sana soruyor Anladım, birazcık motive anladım olmak demek istiyor. Yani rubber dam Yoksa yok. tabii. Hadi ya da rubber dam var ama bakıyorsun gerçekten estetik olarak pleasing değil yani. Çok Değil. iyi bir iş değil. Kanonu da iyi olmayabilir bu arada. Yani Ya rubber dam olmayabilir. takınca her şey mükemmel olmuyor ama rubber dam takınca şöyle bir şey. Hani o kırmızı halıyı bir seriyorsun. Tabii. Yani ona göre Ya yürüyorsun. bir amacım var diyorsun benim. Yani Evet. ben bu işi iyi yapmak istiyorum. Bilimsel yapmaya çalışıyorum Tabii, ama ilk yıllarda o bilimsel yönüm yoktu. Sadece olayın böyle tamam kafama yatıyor, izolasyon olması lazım. Malzemeleri ben iyi kullanabilmek için böyle bir ortam hazırlamam lazım. Sonraki yıllarda merak başladı yani bu ürünler nedir, ne değildir diye. Gerçekten insanın maddiyat çok zorluyor. Çünkü mesela maddiyat olmadığı için ben GC setini yaklaşık 4-5 sene kullandım. Kafamda şu vardı. Tek ürün alırım. Bu arada marka söyleyebiliyor muyuz? Söyle ya ben Tamam, GC'yi zaten paylaşıyorum tamam. bir şey olmaz Yani tek marka alırım. GC'yi bu arada ben de çok seviyorum. Ürünleri falan bayağı iyi yani. Evet. Hoşuma gidiyor yani. Güzel. Özellikle Everix serisi benim canım. Harika kesinlikle ya. Şimdi tek Bu bir ürün arada olduğu Vali zaman... Tutu'yu izledin mi? Evet izledim. Abi çok adam Adam teknisyenlikten çıkıp dişçiliğe. teknisyenlikten diş hekimi olmuş ve o bütün o fiberlerin gelişiminde bu adamın parmağı var abi. Evet. Everix'in gelişiminde her şeyiyle yapmışlar Ama yani. görüyor musun bak hayatta farklı serüvenler yaşayanlar farklı şeyler keşfedebiliyorlar yani. Yani bir hobiniz olsun ya. Adam bir de Resim ressam de bu olabilir. arada. Evet. Heh. Resim de olabilir, başka bir şey de olabilir. İlk yıllarımda mesela çok vaktim vardı. O yüzden hep kara kalem çalışması falan yapıyordum. Yani dünyanın en güzel işleri değildi ama kendimi ifade edebildiğim Sanat başka bir şey ya. bir şeydi yani. Özür Güzel. dilerim böldüm seni. Buyur, Yok devam hayır et ya abi. estağfurullah ya saçmalama. Şöyle bir kahvemi içeyim de. Sonra bir kamuda çalışma maceram oldu. O da mı var? Onu bilmiyorum. Evet, kamuda çalışırken özelde çalıştım. Bilmiyorum herkes bir çekiniyor böyle hani korkuyorlar. Kamuda çalışınca özelde çalışamıyorsun. Aman hapse atarlar falan diye. Böyle akşamüstü yani saçma bir korkularımız var. Ya abi, Onlar da bizi şöyle şekillendiriyor biliyor musun? söyleyeyim. Abi onu yapma. Hemen şöyle Hı-hı. söyleyeyim. Neyse söylemeyeyim çok. Yok ya söyle ya. Ya, Sağlık Bakanı'nın kardeşinin ya da ailesinin mesela şey var, hastanesi var. Çok Çok komik. büyük bir hastanesi var. Evet. Ve o hastanede gece nöbetine kalan doktorlar bu kamudan gelen asistanlar mesela. Yani Evet. öyledir herhalde. Ya, ama her şeyde bence zaten devlet nezdinde bile her şeyin çok birebir kurala uymasına gerek yok aslında. Esnek Ya yok da- onlar da esnek davranıyor. Ya mesela. onlar da esnek davranıyor da. Mesela görüyorsun bunun Sahra Hastanesi açtılar. Kaç yani 10 milyon mu 100 milyon TL mi ne bütçe ayrıldı ve şu an hiç kimse yok orada. O cihazlar altın duruyor yani. Bazen kalabalığın sesini dinliyorlar yani. Kalabalık ne istiyor? O coşkuyu veriyor. Gerisini de diyor ki tamamlarız diyor yani böyle. Sistemi gördükçe de sinirlendim. Yani insanlar sürekli şey hayal ediyor. İşte bir devlet kurumuna gidip para kazanmayı, oradan ihale almayı, cebini doldurmayı Tabii. yapıyor. Sürekli etrafımdaki insanlardan da bunu gördüm mesela. Başarılı devlet memuru arkadaşlarım var. Ama hepsi böyle garip garip işler yapıyorlar. Bana saçma gelmeye başladı. Benim de ihaleye girecek kapalı Evet. ihale ama aslında onun için açık ihale. Aynen. Yani. Ben de hayatım boyunca hep kendime şey yaptım. Ahmet hiç kimseye muhtaç olma. Elle yapabileceğin bir şey olsun. Yani birilerine iyi göründüğün için para kazandığın değil. Gerçekten insanlar senin elle yaptığın Anladım, bir şey için emek. sana gelsinler. Dişçiliği ben ortaokuldan beri kafaya koymuştum. Yani Sen de mi onlardan? hiç diş hekimine gitmedim ben. Ben hiç diş hekimine düşmedim. Dişlerim çok iyidir, çok severim. Ama gülümsediğim zaman senin gibi böyle dişlerin falan görünmez. O yüzden de böyle bir garip bir mücevher gibi ama hiç kimseye gösteremediğim bir mücevher gibi. İyiymiş abi seninki. Valla sonra tabii diş hekimi olunca insanlar şey yaptı. Aa dişlerini falan mı yaptırdın diye. Yok yaptırmadım. Ya, Çocukluktan benim beri böyle. İlk diş hekimi maceram mesela şeydir böyle çok şimdi underground gibi oldu böyle. Okulda mesela okulu kazandık. İlk sınıfta gitmedim şeylere. İnsanlar nasıl bakıyor diye. Çünkü merakımı yitirdim. Yani ortaokulda bende oluşan dişçi merakı üniversiteye girdiğimde bitti. Çünkü o kadar hevesle girdim ki ben 3 sene üniversiteye hazırlandım. Kafama koymuştum diş hekimliği kazanacağım diye. Ben de bir sene hazırlandım. İkinci sene de eczacılık kazanıyordum mesela. Dişçilik gelmiyordu istediğim yerde. Bıraktım. Tekrar şey yaptım. Hazırlandım. Bana şey diyorlardı hep. Ahmet çok geç kaldın hayata. İşte Ya yok öyle bir şey ya. Şey olacak. Öyle senin bir şey, için çok öyle bir üzücü şey yok olacak gerçekten. falan diye. Türkiye'de var maalesef. Çünkü Türkiye'de bir önce para kazanmak zorundasın. Çünkü geleceğin hiçbir şekilde belli değil. Ama yani
Hollanda'ya gittik biz Hı hı. işte gezmeye. Ya orada eşimin işte lisede değişim programıyla bir hafta gidip gelmişler falan arkadaşları var. 30 yaşında, 31 yaşında ve daha tıp fakültesini bitirmemiş. Çünkü liseyi bitirmiş, bir sene ara vermiş, işte kafa dinleme yılı yapmış. Sonra üniversite zaten onlarda 3 sene bir şey okuyorsun, sonra 4 sene başka bir şey okuyorsun falan böyle hani tıp biraz daha farklı bizden. Evet. Abi adam 2 sene okumuş, ben işte mental breakdown geçirdim demiş, gitmiş gezmiş Amerika'yı, Süper. Güney Amerika'yı gezmiş mesela. Biraz öyle olmak lazım. Çünkü adamların öyle bir şey derdi yok. Hani okurken de bir şurada burada çalışarak para kazanabiliyorlar. Evet. Bizdeki gibi hani okurken para kazanamıyorsun. Diş hekimiysen bile para kazanamıyorsun falan öyle Evet, bir dertleri yok kesinlikle yani. öyle. Bizde ama maalesef dediğin gibi yani Ya bence hayata geç kaldın. Evet, bizde böyle çok bireysellik ön plana çıkmıyor yani. Mesela işte renk skalası olsun. Çok geniş bir skaladır ya. Frekans gibi düşün Hı hı. yani. Senin frekansın 300'dür, benimkisi 780'dir şeydir ya da seninki Türkiye'de 1000'dir, öyle bir benimki şey yok. 500'dür. Bunu istemiyor bence, sistem istemiyor. Sistem diyor ki sadece bir kalabalık oluştur. Bence bu Belli sistemden bir de değil de abi kültürle alakalı bir şey. kültürle Çok de mi fazla. alakalı? Çok fazla. Başından beri böyle miyiz ya? Tabii canım bence Anadolu yani Hı hı. Doğu kültürlerinde böyle Biat et yani. tabii ailen neyse sen de olsun genelde. Ama Avrupa'da ailenin dışına çok çıkıyor insanlar. Yani bu Rönesans'tan sonra olaylar çok değişmiş. Birey olmaya çalışmışlar. Bizde Diş de tam hekiminde de tersi. bu var. Diş hekiminde de bu var. Şöyle var, insanlar kalabalığa uyuyor. Niye? İşte zirkonyum yapalım, kaplama yapalım. Bugün revaçta işte popüler Evet, evet, olan popüler yöntem olan. buymuş. Bence aynı etki orada da devam ediyor. Olabilir. Ben onu işte internette böyle 2015-16 yıllarında biz İlay Hoca ile çalışmaya başladık birlikte burada. İlay Hoca o da DUS'a çalışmıştı ve DUS'u benden çok daha fazla isteyen biriydi. Kendini çok geliştirmişti. Hatta kitaplarını falan buraya getirdi, DUS kitaplarını. Şuradaki DUS kitapları mı? Evet onun. Yani sonra dedi ki Evrix kullanıyordum ama her hastada kullanmıyordum. Ahmet dedi bu kompoziti araştırdım. Çok kaliteli bir kompozit içinde kullanalım diye. Ben de biliyorum ama sadece kanal üstlerinde kullanıp çok cüzi bir fark alıyordum hastalardan. Cam enomer gibi kullanıyorsun. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Ekip arkadaşın olduğu zaman seni çok ileriye taşıyor. Niye? Utanıyorsun bak. Hepsi değil ama evet. Bazen biz mesela iç sesimizle baş başa kaldığımızda örneğin bir hasta geldiğinde hiçbir şekilde ona yapılmayacak şeyleri yapabiliyoruz. Çünkü orada sen ve Allah arasında bir şey ve sen genelde kendini seçiyorsun. Onu ben de şurada gördüm Vicdanı abi. seçmiyorsun. Çok haklısın. Çok evet çok da güzel bir konu. Ben onu şurada gördüm. Instagram'a paylaştığım için, fotoğraf çektiğim için ve bunu paylaşacağım için yaptığım işleri ya insan olduğun için gerçekten bu dediğin doğru. Evet. Ya şurası da kalsın diyebiliyorsun. Evet. Çünkü gerçekten insanlığın şeyinde bu. Kalabilirdi bu arada. Kalabilir. Bazen böyle Ya kalabilir. çok yoruluyorsun evet. Yoruluyorsun ve diyorsun ki lan orası da kalsın artık. Hani şuradaki Evet. ufak bir siyahlık da hani kalsın. Potansiyelinle ilgili kesinlikle. Ya kalsın diyebiliyorsun ama Instagram'a koyacağın zaman insanların şöyle düşündüğünü düşünebiliyorsun. Yani birisi orada altta çok bana yorum yapmıyorlar ama altta şunu sorabiliyor yani insanlar. Keşke sorsalar bu arada. Evet. Keşke insanlar... Sorabilirsiniz ya abi burada çürük var yapabilir miyiz diye. Evet. Herkese sorulmuyor bu arada. Niye biliyor musun? Adam mahallenin dişçisi. Sen gidip onu orada çürük çatlak bırakmışsın. Akşam adam izliyor. Öbür hasta izliyor o story'i. Ya evet Ya da de, o hikayeyi. benim Sosyal için- medyada değil de en azından özel mesajda Yo bence atılabilir. direkt sorulması Bana benim sorabilir. için daha Evet. hoşuma gider. Kesinlikle öyle. Çünkü mesela o soru cevap yapıyorum. Hı hı. Oraya çok soru geliyor. Onu da Evet. paylaşıyorum ama yani direkt postun altında kaldığında o daha şey oluyor. Kalıcı Etkili oluyor. Daha kalıcı oluyor. Bir de her Evet. bakan görebiliyor onu. Ama story paylaştığım zaman o story gidiyor. Yani diş 24 hekimi, saat sonra evet, yok. diş hekimi olarak o yüzden nefsimizi terbiye etmemiz Tabii. gerekiyor. O da Arkadaşla kesinlikle da oluyor, paylaşımdan geçiyor. Instagram'la da oluyor. Ben de yani. işte ben Instagram'da 2013 senesinden beri varım. Mesela dişçilikte o zaman 10 kişi falan yoktu. Evet. Aklıma uyandı yani bütün arkadaşlarımın uzmanlık belgeleri olacak. Kimisi doçent olacak, kimisi profesör olacak. Ki oldular. Benim de dedim ki aynen. Ben de dedim ki böyle bir kataloğum olsun. Hani mağazaya gidersin de iPad'ten yemek seçersin ya. Ben bunu 2013 senesinde yapmaya başladım. Ama o zamanlar bizim bakış açımız çok ilkeldi. Ne yapıyorduk? Sunum olarak aklımıza sadece gelen diş taşı temizliği, zirkonyum, işte keselim öncesi sonrası ya da bir implant yaptık, cerrahi yaptık. O şey ama işte hastaya yönelik olan. Hastaya biraz daha. yönelik olandı ama o aslında başka bir şeyi başlattı. Önce biz başlangıçta yeni hastalar edinmek için onu yapıyorduk. Sonra fark ettim ki meslektaşlar ya Ahmet ne güzel uğraşıyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Bunu göstermeye çalışıyorsun. Biz hiç senin gibi yapamıyoruz. Bu aslında beni biraz daha ileriye taşıdı. Madem tamam yapamıyorsun ben biraz daha fazla Bak ben sana göstereyim İleriye nasıl taşıdı. olur. Değil mi? Evet daha da bütün aşamaları çekmeye başladık yani. Herhangi bir problem yoktur inşallah. Tamam devam edebiliriz. abi. Devam ki. Taner'i çağırsaydım tam şey olurdu. Birazcık dönmüş.
kimmiş? Taner efsane bir karakter ya. Tanıyor musun Taner'i? Taner'i tanımıyorum Tanıyorsun ama değil mi? bir gün tanırız O inşallah. seni biliyor. Hı hı. Yani mezun olurken falan hatırlıyor yani. O Marmara mezunu, 2015 mezunu. Okulda beni tanırlar. Şöyle bir şeyim vardı. Ben o zaman 2. 3. sınıftaydım. Herkes led ışık gerekiyor. Ben abi Çin'den ürün getirdim. 15 tane led Ben de- tabanca. Getirdim ve sınıf Ben de arkadaşlarıma Çin'den sattım. getirdim ya. Ama yani pahalı Satmadım. fiyata satmadım yani. Hani Anladım böyle anladım. Biz de onu da uygun yapamadık. fiyata sattım. Biz de Beni öyle bir kesim tanıyor böyle. O Ahmet falan led ışık var mı falan. Abi yok bir seferlik getirdim diye. Hala da akıllarındadır yani. bizde de şöyle bir şey olmuştu. Yani bilmiyorum ne kadar doğrudur. Hı hı. Bir arkadaş İstanbul'dan toplu alıp bizim alt dönemlere satıp Var. kârıyla satıp Var. sonra da bozulduğunda ne bileyim oğlum gidin depoyu arayın falan diye Evet. salmıştı bunları böyle. Çok ucuz satıyorsan bir şey gerçekten ben onu anlamaya başlıyorum. Yani siz dolguyu mesela 10 dolardan şimdi ben fiyat veriyorum ki bu YouTube'da 3 sene sonra tekrar dolaştığında insanlar kafasında bir şey canlandırsın. O yüzden ben hep fiyatlarımı dolar üstünden veriyorum mesela. Ben 2010 Daha senesinde stabil bir birim olarak. aynı stabil bir birim olarak. Gerçi şu an artık onun da yok. Enflasyon Evet, dolarda evet. %2 idi şu an %10. Tabii, tabii. Onu bile Euro'da da doları öyle. yükseltmen gerekiyor yani. Mesela o bazda düşünüyorum yani. Sen tutup da 10 dolara bir dolgu yapıyorsan hasta sana geri negatif feedback'le geliyorsa pek de bir şey vermesen de olur yani. Hani Yani 10 dolara 10 bu dolara kadar ne olur bekliyorsun? diyebilirsin. Tabii günde 30 hasta bakman gerekiyor. Tabii tabii. 10 dolar çarpı 30 ne oluyor? 300 dolar mı oluyor? 300 dolar kazanman için yani çok korkunç bir sayı yani. Burada da kaliteden bahsetmek olmuyor. Yok. O zaman da nasıl bir kişiliğe bürünüyorsun? Kardeşim bu kadar. Ya bu kadar. İstemiyorsan başka Ha, yere yapma, git. aynen. Çünkü zaten holde yani salonunda 30 kişi seni bekliyor. Ben böyle bir hekimlik istemedim. Ben Bu 40 arada yaşıma bunu geldiğimde az önce konuştuk. Evet. Yani bunu kötü olarak söylemiyoruz. evet Yani çok hasta bakmak zorunda kalanları, kalabilirsin. bu Çok da şekilde faydalı bu arada. çalışanları asla kötü olarak. Çünkü beni takip eden bir sürü Evet. insan maalesef böyle çalışmak zorunda Hayır kalıyorlar. çok faydalı bir şey. Yani mesleğinin başında çok ama Ama eğer keşke olmasa diyoruz açtığın yani. yer yani 30 hasta bakıyorsun çok faydalı hızlanıyorsun ama 30 hastanın hangisine derin marjin elevasyonuna dikkat ettin, çatlak hattına dikkat ettin. Ben şunu gördüm yani 10 sene önceki fotoğraflarım var. Kursu koymak için onları kullanmaya başladım. Fotoğraf çekmişim ama hep şov yapmak için. Yani işte aproksimal duvarı yaptık. Şimdi de kamayı çıkardık. Bak Rotterdam'le çalışıyorum. Bak kasp yaptım falan diye. Şimdi onlara geri dönüp baktığımda o gün hiç aslında fark etmediğim çatlak hatları, kırık Değil hatları, mi? ince kasplar, izolasyon hataları yapmışım yani. Çok üzücü bir şey benim için ya. Üzücü Yani değil ama ya, o hayır şöyle bir şey. Süreç sonuçta. İnsanın fıtratını anlatmak için. Eğer ben o fotoğrafları çekmemiş olsaydım bize katılmaya çalışıyor. Siri dur. Evet. Yani eğer ben o fotoğrafları çekmemiş olsaydım bugün diyecektim ki ya vay be ben eskiden de çok iyiydim. Bugün de çok iyiydim. Evet. Hayır arkadaş. Değil. Ben eskiden de çok kötüydüm. Bugün de çok kötüyüm. Yani bu bir süreç. Hiçbir zaman iyi olamayacağım bu Şey arada. gibi bu hani hepimiz İşte- cahiliz yani. Ben Evet. cahil diyorum ama herkes cahil. Yani Aslında onu ben vurgulamak istiyorsun. bazı konularda daha az cahilim. Evet. Sen bazı konularda daha az cahilsin ama Evet. yani Bitmiyor. bir bilgiyi düşündüğünde yani Evet. o bilgiden biz çoğundan yani %99'undan yokuz o bilgi. Nasip Bizde yok alamıyor. yani. Evet. Yok yani öyle bir Kesinlikle şey öyle yok. katılıyorum. Onu fark edince birazcık şey yaptı. Yani mesleğimin mezun olduğumda ben bunlara göstereceğim arkadaş böyle dünyanın en iyi hekimlerinden birini olacağım derken hayat beni öyle bir noktaya getirdi ki ulan hepimiz kötüyüz. Hani çabalasak Daha da iyisini çok da yapmaya bir şey değil. çalışıyoruz Sadece çabalıyoruz yani böyle. Bunu da hastalarıma anlatmaya çalıştım ve başarılı olduğumu da düşünüyorum. Yani benim şu an burada klinikte 17.000 tane hastam var ama inan bana 17.000 tanesinin 16.000 tanesi beni anlamamıştır. Evet, tabii. Ama o 1000 tanesi beni ayakta tutmuştur. Yani ben mesela süre olarak, hekimlik olarak kendimi ileri taşımak istediğimde birçok hasta beni kabul etmedi. Yani beni Çünkü tercih etmedi tekrar. Fiyat var işin Fiyatı içinde. düşünüyor. Evet diyor. Yani bizde şöyle bir kalabalık vardır abi. Ucuz olsun, et olsun, güzel olsun. olur. Yok yani bu. Öyle bir Yani şey. her şeyin ucuzu olsun hani ve en iyisi olsun. Yok kardeşim ya ne yazık ki yok. Ben şimdi kendim düşünüyorum. Ben asgari ücretli biri olsaydım büyük ihtimal kendime gelemezdim. Kendime tedavi olmaya gelemezdim. Çünkü Tabii, çoluk tabii. çocuğun rızkı, bir dişe o kadar para vermek, Asgari şey ücret yapmak. düşünmüyorum bile Evet, yani. evet. Ama Çok yani zor. şimdi ben bir şey yapmaya çalışıyorum. İnsanlara örnek olmaya Ya çalışıyorum. ben bunu genelde O yüzden de fiyat ister istemez yükseldi Yok. yani. Ya ben şu örneği veriyorum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama yani mesela yani araba alacaksın. Mesela bir araba almak istiyorsun. Ne almak istersin? Sana deseler ki sana Evet. araba vereceğiz. Ne almak istersin? Ya BMW 740 almak istersin. Evet. Ya neden Clio almak istemezsin mesela? Ama Clio niye insanlar alır?
Çünkü paraları yoktur. Clio alırlar maalesef. Kesinlikle. Keşke herkesin parası olsa, herkes 740 alsa, herkes Porsche alsa. Öyle bir zenginlik olsa. Bak bizim farkımız bu. Şimdi sadece üniversitede kaldığın zaman çok böyle ilişkilendiremiyorsun. İşte bak oto tamirciye düşünce, Tabii. boyacıya düşünce, bir şey yapınca hayatı gerçekten yaşayın arkadaşlar. Yani hani şey demiyorum, orijinal servisine götürmeyin demiyorum ama yani her anlamda hayatı yaşamanız gerekiyor. Çünkü bizim mesleğimizde çok benzer hayatlar yaşıyor başka meslekler. Evet. Bir tamirci de yaşıyordu şeydir. O yüzden gidiyorsanız biyomimetikçi tamirciye gidin. Yani tamircinin Boya de yaptıracaksanız tamircinin de biyomimetikçi. tamircisi Aynen, var abi. Yani kesinlikle. araştıran, bilen, kursuna giden tamirci var. Hiç anlamayan, her şeyi hani bir şey yaparken başka bir şeyi bozan tamirci de var. Kesinlikle Şimdi öyle. o tamirciyi de bir bilmek lazım yani. O yüzden ben hastalarıma hani bu örneği vermeye çalışıyorum. Çünkü BMW yapılırken bir mühendislik aşaması var ve kullanılan malzemeler var. Yapıldığı ülke var. Ülkenin bir kalitesi var. Hani bir sürü şey var işin içinde. Ama işte ne bileyim ben Clio kullanıyorum. Clio'yu satıyorum şu anda bu arada. İstersen Clio satıyorsan. Harikasın. Benim de Clio'm vardı öğrenciyken. Abi, onu nöbet paralarıyla öğrenciyken aldım. Ben işte uzman Nöbet, olunca. evet. O da şeydi mesela. Hocalar diyordu ki nöbet tutarsanız sınıfta kalırsınız diye. Hiç çaktırmadan böyle yıllarca nöbet tuttum yani. Ya, Korku. Tabii tutmayan mı arkadaşlarımız var ya? biliyor yani. Herkes tutuyor yani. Nöbette bütün hekimlikle ilgili korkularımı attım. Yani tabii ki korkularım hala var. Bugün kanal bile yapsam içinde bir miktar yine korku var. Çok dokunma abi buraya. Tamam. Acaba başarılı göğsümden geliyor ses böyle. Yani o korkular hep taşıyordum ama öğrenciyken birçok korkuyu attım. Tabii ki şimdi belki hoca arkadaşlar izliyorsa şey yapıyorsa ya gençlere kötü örnek oluyor diye. Yani Maalesef düzen bu. Yani ben öğrenciyken de nöbete ben gittim. kliniğimde mesela öğrenci çalıştırmam. Yani Evet. ben hani ya yeni mezun bir arkadaş bile olsa tutup da bir altın numara molları vermek istemezdim yani. Beni izlesin, öğrensin. Parasını veririm bu arada. Maaşını veririm. Hakkını veririm. Beni izlediği için bile para veririm. Abi ama şey var biliyorsun değil mi onu? Ne? Bir tane klinik şöyle bir şey yazmıştı. Dental İnan'da. Hı. Onu hatırlıyorsundur. Sen de paylaşmıştın. Para üstüne istiyor herhalde. Tabii. Yani Evet, gireceksin bir sene uzman hekimleri göreceksin. Para da Para vermeyecek. Ha. Ondan sonra o bir senenin sonunda eğer seninle anlaşırlarsa Evet. asgari ücretten anlaşabilirsin. Yok, çok üzücü bir şey o. Çünkü zaten bir klinik çok işliyorsa sana vereceği hani 10 bin lira alır şu an bir hekim yani. Sana vereceği 10 bin lira gözüne gelmez. O 10 bin liranın hesabını yapıyor. Sen orada izleyici bile olarak kalsan sana o 5-10 bin lirayı verebilir yani. Ya işte piyasa böyle Evet. öyle bir yere gidiyor ki insanlar da birbirinden görüyorlar. Diyorlar ki vay diyorlar bu öyle yapmış biz de öyle yapalım. Bu arada şunu gördüm. Parayı paylaştıkça artıyor. Yani parayı Evet. ister teknisyenin olsun, ister asistanın olsun, ister yanında çalışan bir hekim olsun. O elini korkak alıştırmayıp onunla paylaşmaya başladığında hayat biraz daha güzelleşiyor. Ortamın enerjisi artıyor yani. Ama tabii ki hastayla çok paylaşmayın. Abi çok dağıldık Evet. bir saniye dur. Dağılık evet. Ama hayat biz şimdi ben de Hayatı şey yapınca Yok haklısın. Evet, Yok. evet. Hayatı anlatıyorsun. Ben Evet. sana özellikle o yüzden sordum. Evet. Peki bu kurslara gittin. Biyometrik işine nasıl girdin? Nereden hayır girdin? ilk kurslarım hepsi implant. Çünkü bize şu kodlanmıştı. İmplantta para var. Değil mi? İlk önce implant. Tabii Hala okuldayken paylaşıyorsun zaten. Kursunu okuldayken veriyor musun kodlandı. implantın? İmplantın kursunu yapacağız. 2023 ya da 24 gibi düşünüyorum. O da tamamen böyle ne öğrendim kurslardan şey yaptım. Ben yaklaşık 60 civarı kursa gittim. Ama bunun 45'i implanttır. Yani çünkü bize şu öğretildi. İmplant Para olmazsa orada. para kazanamazsın diye. Ben dedim ki ben restoratifi çok seviyordum ama implantı öğreneceğim. Bundan para kazanacağım ve kendi kliniğimi, ortamımı açacağım diye. Onun için benim için bir yoldu yani. Güney Kore'ye gittim. Güney Amerika'ya Kore'ye gittim. Evet. Almanya'ya gittim. Tayland'a gittim. Hepsi de neydi biliyor musun? İmplant kurslarıydı. Çok üzülüyorum o açıdan yani. Ama bizim zamanımızda yani hekimlik 2012-13 yapıyorsan- döneminde o zamanlar şeydi. Biyomimetik kursu yoktu Yoktu. ulaşabildiğin. Tabii. Ya da insanlar sana onu sunmuyordu. Kurs neydi? İmplant firmaları para kazanıyordu. Para kazanırken de yeni hekimler, yeni müşteriler gelsin diye bir organizasyon yapıp yemek verip Tabii. orada böyle birazcık implant konuşup geri kalanda da yemek yiyip sohbet edip sosyalleşiyorduk yani. Kursların amacı da bence tam olarak öğretmek değildi. Biz kurstan şöyleydi. Biz kurstan bir cümle öğrendik mi şey diyorduk. Bir cümle öğrendiysen harika bir şey. Yo değil. 2 günümü harcadım. Bir cümle öğrendiysen benim için çok saçma bir kurs o yani. Evet. O biraz daha fazla bir şey öğrenmek istiyorsun. Çünkü kursuna gittiğin adam kendini geliştirmiş olması gerekiyor. Daha bir şey hani bence o konsept biraz daha kalktı. Hani kursa gittim. Ulan şu cümleyi öğrendim. Ulan konuşuyoruz ama böyle. Bu şu cümleyi öğrendim. Benim için yeterli. Benim için değil arkadaş. Yani bir süre sonra bana bu olmaya başladı yani. Gidiyorsun hiçbir şey öğrenemiyorsun. Seni üzüyor. Ben işte GC kursuna gittim ya. Orada bize kırık anlattılar. Sonra dedim diastema dediler ki onun için seneye gelin. Evet.
Çok saçma. Seneye bir daha Belçika'ya Allah'ım 4-5 bin euro para ayırmışım buraya. Para verdim yani ben. Anladım. Para ayırıp oraya gelmişim. Setini almışım. Yani bu sene kırığı öğreneceğim. 2000 işte Seneye Ahmet de- Zirek 27 yaşında olacak. Ondan sonra da gidip şey yapacağız. Bu sefer Yastamı kapatmaya. çok saçma. Çünkü burada öğrenebileceğimiz bir yer yoktu. Benim için çok üzücüydü. Ben ne yaptım? Simon'dan öğrendiğim her şeyi yazdım. Dedim ki PDF'ye döktüm. Sene 2013-14'tü. Ben dedim bunun kursunu yapacağım. Yani o dönemde kursunu yapacağım ama o kurs bu kurs. Kurs yapacağım. Allah'ım kurs yapacağım. Arkadaşlarıma söylüyorum. Gülüyorlar falan böyle. İşte sonra PDF oluşturdum. Çok güzel bir şekilde yazdım bunu öğrendiklerimi. Fotoğrafta hala duruyor o PDF yani. İsteyenleri falan atıyorum hatıra diye. Onu arkadaşlarımla paylaştım. Ve şunu öğrendim. Yazarken ben daha iyi öğreniyorum. Tabii. Yazdığım zaman o Simon'un anlattığı her şey kafamda yerleşti yani. Tabii ki çabaladığı zaman o pratik gelişiyor. Yetenek diyorsun artık ona. Yetenek mi, pratik mi neyse adı. Pratik ya bence. İşte gelişiyor. Aynen gelişiyor. Ya bazıları tabii ki olabilir. El kasları Yetenek mutlaka şöyle bir şey. vardır ama Adam çalışmadan çocukluğundan olmuyor. beri oyuncaklarla uğraşmış, bir şey yapmış. O adam zaten onun için gelişmiş. Ya daha hızlı öğrenir bence. Adam ama öbürü eline annesi bıçak vermemiş. Bir şey doğramamış. Soğuk sudan sıcak suya eli gitmemiş. Hep hani böyle bir sarayda yetişmiş gibi düşün yani. Ya, El kasların gelişmiyor. abi şöyle O yüzden ben- çocukları iyi haklısın, yetiştirmek lazım. Haklısın. Hı-hı. O konuda çok haklısın. Biz de Defne'yi öyle uygulamaya çalışıyoruz Evet. mesela. Hani Hı-hı. her şeyi kendisi yapsın. O işte ayakkabısını yetenek giysin. o. Evet. Çocuğu Ama geliştiriyorsun. şöyle bir şey var. Şimdi benim mesela elim çok iyiydi. Hı-hı. Benim arkadaşlarım bir hafta uğraşır böyle mumdan model yaparlardı. Hı-hı. Ben sabah giderdim 1,5 saatte yapıp hoca da en çok benimkini beğenirdi falan böyle. Sinir olurdu arkadaşlarım da. Evet. Haklılar çünkü yani o kadar sürede Üzücü bir şey yapıyorsun. tabii. Canım. Ama şöyle bir şey var yani o olmayan arkadaşlarım doğru tekniklerle uğraşarak Evet. benim yaptığım şeyin aynısını yapabiliyorlar sonuçta. Kesinlikle. Belki biraz daha uzun sürüyor öğrenme eğrileri. Hani Ama daha stabil seviye. oluyor. Tabii Çok teknikle hızlı yapınca öğreniyorlar. unutuyorsun da. Ya Evet. sonuçta benimki unutmayla alakalı Hı-hı. bir şey değil. Ben hani bir şekilde onu hani sanatsal bir şekilde yapabiliyordum mesela ama doğru teknikle öğrenerek benden belki daha iyi seviyede gelebilir. Gelebilir. Çünkü teknik çok önemli bence. Kesinlikle öyle. Teknik her şeyden önemli Ben bence çünkü. Uğur'un bahsettiği şeye %100 katılıyorum. Hani yetenek bir noktaya kadar yani. Eğer üstüne düşünmezsen onu ileri taşıyamazsın. Ve yetenekli insanlar bir şeyleri pratik bir şekilde sonuca ulaştırabilir ama asla o yolun keyfini çıkaramazlar. Yani ama o hataları görüp ya ben derin marjin elevasyonunda şu enstrümanlarım var, şu yöntemlerim var, bunları kullanabilirim diyorsun ama yetenekli adam ne yapıyor? Parmakla basıyor Tafelmayer'a. Tabii. Hızlı bir şekilde yapıyor. Hiçbir zaman onun Çok güzel keyfine olabilir. varamıyor. Çok güzel olabilir. İş görüyor ama evet. Ama diğer adamın yaptığı tekniğiyle yaptığı şekildeki Evet. kalitede bence asla Yapamıyor. olmaz o dediğim. Ben hayatımın bir dönemini bu handikapı yaşadım işte yani. Her şeyi pratik bir şekilde sonuca ulaştırıyordum. Hatta okulda mesela hani benim pratik işlerim çok yüksek puan alıyordu. 2 gün protez vardı mesela, ben bir gün gidiyordum. Sonra protezlik asistanına falan bana gıcık oluyordu. Hani bir gün gelmiyor, bir gün şey falan diye. Zaten protezde sıkıntı. Protezden sınıfta kaldım zaten sonra. Öyle sonra protezden kalınca tedaviden de sınıfta bıraktılar. Oh. Bir garip bir süreç yaşadım ya. Mesela o sene ben okulu çok seviyordum. O sene okulu bırakmayı düşündüm. Dışarıdan nöbet tutuyordum. Ekstra ticaret yapıyordum. Para kazanıyordum. Ben bir hekimin parasını kazanıyordum zaten. Evet. Ve dedim ki ya ben bu okulu çok severek geldim. Ama sanırım bu sistem bana göre değil. Ben gidip ticaret yapayım, para kazanayım diye. Onu konuşmuştuk. Sonra aynen rahmetli babam şey yaptı. Dedi ki oğlum dedi, bırakırsan seni evlatlıktan reddederim dedi. Tamam dedim baba. Çünkü biliyor. Ben ne kadar çok emek verdim, ne kadar çok severek bu mesleğe geldim diye. Sonra Allah razı olsun onun sayesinde şey yaptım Eyvallah. yani. Devam ettim böyle. İyi ki de etmişim. Eyvallah. Çünkü çok keyifli bir şey. Yani mesleğimiz çok keyifli. Ama mesleği keyifli hale getirmek bizim elimizde. Ya cehenneme çevirmek de bizim elimizde. Cennete çevirmek de bizim elimizde. Yani o kadar çok şey yaşadım ki sonra işte başka yerlerde çalışıp çantamla geziyordum. İşte Clio'm vardı. Bizim kaderimiz aynıymış. Gittim Güney Kore'den kamera seti falan aldım. Setup aldım yani böyle. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Ya Nikoncu muydun abi sen? Efendim? Nikoncusun sen değil mi? Evet. Tamam. Çünkü araştırdığımda gerçek fotoğrafçılar Nikon kullanırmış diye böyle bir paragraf gördüm. Tamam mı? Gerçek fotoğraf. Öbürü yalan. Hayır yani histogramı var, şeyi var falan diye. Hani bazı grafikleri var içinde. Daha detaylı. O biraz daha şey. Ben öyle bir paragraf okuyunca hani çok detay isteyen insanlar diye. Ben dedim ki arkadaşım ben bu arada hayatım boyunca bir şey zorsa onu yaparım. Yani bana desen ki Ahmet bu yöntem zor, oraya gidiyorum. Yani bir fıtrat yani bir şekilde. Ben de Nikon'a gittim. Bilmiyorum iyi mi kötü mü yaptım diye. Nikon'a alıştım. Alışmam 6 sene sürdü. Gayet güzel alışmışsın. Yani. Evet bir anda olmuyor bir şeyler yani.
Tabii o zamanlar veri çok kısıtlıydı. Kurslar falan da yoktu. Böyle YouTube'dan öğreniyoruz. Çok şanslı Şu an hissediyoruz YouTube da kendimizi. çok fazla yani Evet. derya deniz. YouTube, internet bambaşka bir konu Evet. ya. Neyse oraya girmeyeyim. hiç. Girmeyelim kesin. Ya o kadar çok bölüm var ki şimdi biz seninle bölüm yapmamız lazım bak. Tabii. Hekimliğe giriş. Abi işte gitmesem. Evet. Gelirsin arada bir yaz Ya ziyaretine. yok şeyden Hı-hı. Zoom'dan bundan yapıp paylaşabiliriz Olur. istersen böyle Ama bir şey böyle varsa. ben seni böyle isterim. Ya Evet. o zaman gelince Böyle abi. geldiği zaman evet. Böyle benim planım var ya şey yapmak. Bölümler Seninle canlı halinde bir oturmak şeyler daha yapmak. keyifli. Sonra ne yaptın abi? Hı-hı. Ya sonra İç lütfen iç. Soğudu zaten. kamuya girdim. Kamuda da şey yaptılar. Hastalar beni böyle hani karşılamamdan dolayı çok sevmeye başladılar. Çünkü hasta odaya girdiğimde ben hekim olarak ayağa kalkıyordum. Hastanın elini sıkıyordum. Hoş geldiniz diyordum. Oturun diyordum. Çünkü aslında hayatımın bir provasını yapıyordum. Bugün Ahmet Zirek bunu yapıyor mu? El sıkıyor mu? Yok, sıkmıyorum. Hastaya böyle hani hoş geldiniz bilmem ne, Anladım. gelin oturun ya, ama hayatımın bir dönemi bunu yapmaya çalıştım. Çünkü ben hayatın tekrardan ibaret olduğuna inanıyorum. Madem böyle bir hekim olmak istiyorum, presentable olmam lazım. Hastayı karşılamam lazım. Bir süre sonra sanırım herhalde işimizde iyi oldukça artık diğer detaylara çok önem Ya bir de göstermemeye şöyle, başlıyoruz. senin gelen hasta seni bildiği için geliyor. Hani nasıl Evet. biri olduğunu bildiği için geliyor. Biraz daha sen kendi konforun için biraz daha ödün verebiliyorsun bence Evet. orada. Ama orada sen yine de hani hoş geldiniz, nasılsınız, iyisiniz. Evet. O da yetiyor aslında İşimi yani. anlatmaya çalışıyordum yani böyle. Lastik rubber demi mesela bu sayede anlatabildim. Ya adam normalde öyle bir şey hiç tolere edemiyorken ben kibar bir insan olduğum için Tabii, ya tabii. doktor demek ki bir bildiği var, uğraşıyor diye rubber demi ilk dönemler bu sayede çok hastalara şey Ya yaptırdım yani. onu ben şunu görüyorum mesela abi. Terliklerle inşallah çıkıyordur Evet. videoda. Mesela aynı klinikte çalıştığım başka bir hekim Rotterdam denemiş. Hı hı. Ama olmamış. Çünkü hem hastaya anlatmamış yani konuyu. Ne işe yarayacağını anlatmamış, nasıl bir hissiyat olacağını anlatmamış. Hastanın nasıl karşılayacağını bilmiyor. Hı hı. Hastaya yapmaya çalışmış, hastanın midesi bulanmış, kullanmamış, kanal başlamış. Mesela bana yollamış. Hasta diyor, direkt diyor ki ben bunu takınca diyor benim midem bulanıyordu. Çok bulanıyor diyor. Ama bak çok bulanıyor diyor. Ya diyorum tamam. Bak şimdi şunun şöyle böyle güzellikleri var. Eğer bunu yaparsam işte yaptığım işi çok daha kaliteli yapabilme imkanım olacak. Sen daha rahat edeceksin işte. Benim böyle yaptığımda uyuyan hastalarım var. Horlaya horlaya uyuyor hastalarım. Gerçekten de uyuyorlar bu arada. Evet, Çok güzel uyuyorlar. oluyor yani. Storylerden anlaşılıyor zaten. Yani gor gor ses çıkıyor yani Evet. hastadan böyle. Uyuyan hastalarım var işte şöyle güzel böyle güzel anlatıyorum. Senden ricam işte derin derin nefes alman şöyle yapman falan diye. O hasta onu ondan sonra tolere edebiliyor. Yani o anlatma kısmı nasıl birisi olduğu yani senin nasıl anlattığınla çok alakalı. Diş Evet. hekimdeki çoğu şeyde olduğu gibi. Kesinlikle öyle. Rotterdam'ın öyle bir triki var onu da söylemek Yani istedim hastalar yani. aslında susmamızı istemiyorlar. Şimdi Uğur çok güzel bir şeye dokundu. Siz Rotterdam taktıktan sonra sessiz olup sadece işinize odaklanırsanız tedavi bütün olmuyor yani. O yüzden bir miktar hastayla iletişimi koparmadan devam tabii. etmek lazım. Şurada azıcık bir çürük kaldı. Aa burasını yaptım ya burası kötüymüş. Aa burası çok güzelmiş. Evet. Benim beklediğim daha kötüydü veya ben daha iyi bekliyordum daha kötü çıktı. Şöyle demeyin yani. Sen sus. Hastasın, anlamazsın. Ben doktorum. Endikasyonunu da ben koyarım. Bayağı bir yumruk atıyorum oraya. Endikasyonunu da ben koyarım. Ben yaparım. Bu kadar yapabilirim. Sürekli videoda dup dup ses var. Evet evet. Güm güm diye. Yani bu olmamak lazım. Yani bizim okulda ben bunu gördüm. Yani bizim asistanlar hasta geliyor kliniğe. Tabii ki para vermedikleri için asistan da çok demoralize oluyor Tabii para canım, ben de almadığı öyle bir için. doktor da yani. Özel sektörün keyfi bu aslında yani. Karşılığını aldığı için biraz daha kaliteli bakabiliyorsun. Ama hasta geliyor. Hasta bir şey anlatmaya çalışıyor. Dinlenmek istiyor. Sen onu dinlemek istemiyorsun. Aç ağzını, hemen ağızdaki Ya çünkü- delik dişleri görmeye çalışıyorsun. Doktoradan geçmiş biri olarak Evet. benim için de aynı şey geçerliydi yani doktora zamanında. Evet. O hastayı dinlemek istemiyorsun yani çünkü Aç bekleyen ağzını. 2 tane de hasta var dışarıda. Evet. O hasta hatta ne 2 tanesi yani kapıda benim ilk muayenede 20 tane hasta dışarıda bekliyor. O hasta derdini anlatmaya çalışıyor. Hasta haklı ama arkadaki bekleyen hastaları düşünüyorum Sen de ve haklısın. yemeğe çıkmam lazım. Evet. Yani 5 dakika kalmış. Onları bitireyim. 5 dakikada 20 tane hasta Evet. bitirmeye çalışıyorum. Olmuyor yani. Evet. O olmuyor. Ama bu olmuyor. Yani Olmuyor evet, zaten. az yani. hasta bakmanın, yani ilk başta çok hasta bakın tamam, ama ileri dönemde az hasta bakmanın en güzel yanı 20 dakika muayeneye ayırıyorsun ve hastayla sohbet ettiğinde ne zaman başladı, nasıl şikayetlerin olduğu, hastanın zeka seviyesini, kültür seviyesini ve ne yapman gerektiğini anlıyorsun. Hatta yani benim muayenemde mesela sağlıksız dokulara kadar, sağlıklı dokulara kadar da vakit ayırıyor. Çünkü Allah'ın yarattığını merak ediyor. Nasıl yaratmış diye. Öbür tarafa bakıyorsun. Parçalanmış dişler, kasları yok. Oraya rubber dam takıp orayı işlemeye çalışıyorsun ama halbuki 5 dakika ayırıp
simetrik taraftaki sağlam dokuları incelediğinde Tabii. o hastaya tekrar bir internetten fotoğrafa bakıp işlemene gerek yok. Hastanın dişini zaten incelemişsin. Ona Ya, göre çok rahat bir şekilde O yapabiliyorsun. bende şeyde çok oluyor. 7'ye mesela klemp atıyorum, 6'ya yapacağım. Hı. O 7'nin anatomisine bakarak işte o fissürleri nasıl Marjinal olmuş, sırtı nasıl, marjinal nasıl? sırtı nasıl. Çünkü o mezyal marjinal sırtı en baştan oluşturuyorsan mesela veya Evet. distal çok zor bir şey. Kesinlikle Akıldan öyle. yapman çok zor ama yandaki dişe bakarak ya şurada birazcık bombe var deyip Evet. o bombeyi ayarlamaya çalışmak çok daha Referans şey noktaları oluyor. işte yani. Hani kas tepeleri çoğu zaman sağlam kalıyor ama genelde marjinal sırtları biz preparasyon sırasında aldığımız Gidiyor, için tabii. ama yandaki çoklu izolasyon yaptığında yandaki dişi görebiliyorsun. Yani bir de şimdi hastadan hastaya onun anatomisi de değişir. Evet. Yani bir hastada daha incedir, bir hastada daha kalındır, bir hastada Evet. çok fazla sulkus vardır, bir hastada yoktur. O hastaya özelleştirebiliyorsun. Gerek var mı? Evet. Yok. Ama ben işin keyfini almak istediğim için öyle yapmaya çalıştığımdan Evet. benim için rahat oldu. Dediğim gibi karşı taraf dişi de incelemek. Hatta ben Evet. eğer mesela dişin çok görünürde, oklüzerinde çok büyük bir kavite yok ama aşağıda diş gidecek mesela. Fotoğrafını çekiyorum. Ya da stamp tekniği de uygulayabilirsin burada. Ama Kolay işler onlar birazcık. Evet. Aynen. Ben fotoğrafını çekiyorum. Adımız kopyacıya çıktı ya. Yok ya, çok güzel. Ben çok seviyorum Evet, bu arada. keyifli. 2-3 defa uyguladım. Bayağı Şöyle net. bir tavsiyem var hani arkadaşlara, ben bu transfer tekniklerini çok böyle öne sürdüm. İlay Hoca başlattı bunu. Ben hep kastan kaspa çalışıyordum. Daha güzel Kas olsun, kas, daha evet. ideal olsun diye. Sonra baktım bir gün İlay Hoca beni çağırdı. Ahmet dedi nasıl olmuş? Allah'ım dilimi yuttum ya. Çok güzel. Nasıl yapabilirsin? Ben hani kaç yaşındayım? Yıllardır kadar uğraşıyorum. uğraşıyorum. Sen benden 5-6 yaş gençsin. Nasıl bu kadar güzel yapabildin? Sonra da tada dedi. Aa, stem mi? Tabii ki görüyorduk Instagram'dan, literatürde falan görüyorduk ama bazı şeyleri yeni olduğu için başlamıyorsun. Çünkü rutinin çok güzel diye ben de yapacağım dedim. Öyle başladım. Sonra silikon indeks yaptım işte. Silikonla bu sefer çünkü çoklu vakalarda stent bazen çalışmayabiliyor. Yapısı sert olduğu için ama şeffaf silikonlar, katı silikonlar, A tipi silikonlar bazen durumlarda çalışabiliyor. Ama oradaki sıkıntı neydi işte? Biz stent yaptığımızda yüklü miktarda kompozit koyup basıyoruz ya. Polimerizasyon büzülmesinde sıkıntılar Evet. yaşıyorduk. O yüzden Ben artık küçük vakalarda daha tercih stent bir ediyorum. şey yapıyorum. Kastan kaspa çalıştığında da kullanıyorum. Öyle mi? Tabii kaspı koyduğumda her zaman geri kalan sağlam dokudan eğimi vermiyorum. Çok Koyup iyiymiş. kabaca yapıp stembi koyup acaba benim kaspımın eğimi Anladım. gerektiği gibi mi? Güzelmiş. Onu Düşün. düzeltip temizleyip sonra diğer kaspı yapıyorum. Öğrendim şu anda. Yani- Cahilliğim alındı şu anda, dur. Şu son dönemde artık böyle yapıyorum. Çok Ya iyiymiş. insanlar şey sanıyor hani Ahmet Hoca stemp ya da silikon alıyor, parmakla basıyormuş gibi basıyor. Basarsan Ben de o yüzden o zaman beyaz çizgiler kalır kompozitin etrafında. Polimer yani evet, kompozitin son 2 milimlik kısmı mühür gibi mini prizmalarına yapışıyor. Ama yine de polimerizasyon büzülmesinden dolayı beyaz çizgi oluşuyor. Evet, evet. O yüzden kaspa çalışıp öyle devam etmek lazım. Ben normalde genelde yani kaspı yapıyorum, diğer kaspı yapıyorum. Evet. Diğer, En öyle ideali o. çalışıyorum ama şimdi çok hani dar vakalarda, hani çok fazla Hasta çok oklüzelden var, şey var. almadım. Evet. O vakalarda, küçük dişlerde, küçük dolgularda Evet. falan çalışıyordum stemp'le. Ama dediğin gibi büyüklerinde de kilit olarak onu bir kontrol için kullanmak çok mantıklıymış. Ya, Bir dediğin de gibi. bir şey var, bir savaş mesela. Orada sen o son katmanı ışınlama, polimerize etmediğin için alttaki bonda bir adezyonu söz konusu yüzey enerjisinden dolayı ama vakum yaptığın zaman karşı tarafta da oluyor. Eğer onu fırçayla iyi adapte edemezsen alt tarafta boşluk Tabii kalıyor. canım, fırça Yani silikon çalışacak kullan, orada. stem kullan, ne istersen, bazıları stem ve primer sürüyor. Şey yani yumuşatıcı sürüyor. Hiç olmaz. Yumuşatıcı sürdüğün zaman o stemin içindeki artık ürünler kompozitin son dış katmanına yapışıyor. Tabii. Teflon daha ideal yani onun için. Onu bastığın zaman mutlaka bir yani fırçayla şeyle adapte Fırçayla etmek lazım. En sonunda her Evet. yerden geçip. Hatta Ben oklüzelini büyütmeyle bile bakıyorum işte. çok O, hafifçik bir işliyorum o fırçayla. hataların bile. hepsini yaptım. Yüzlerce yaptım. Ama fotoğraftan, videodan Ne bu kadar böyle güzel. değildi. Şimdi niye böyle? Neden beyaz çizgi oluştu? Niye aralık var? Yani ya da 6 ay sonra geliyor hasta. Kenar renklenmesi var. Hemen videolarına bakıyorum. Çünkü her akşam ben o fotoğrafları hastanın ismiyle, tarihiyle kaydediyorum. Hemen geri dönüp bakıyorum. Bu hatam buymuş. Burada stamp kullanmışsın. Demek Şeyi ki çok iyi problem bundan yapıyorsun abi kaynaklanmış. ya sen. Arşiv çok önemli. Arşivleme çok önemli. Cep telefonu arşiv beni çok ileri taşıdı. Dedim ya, Ben de 10 sene telefondan öncesine gidiyorum işte. Çok iyi ya. Ben 2 senedir var vakalarım. Yani ismiyle var, tarihiyle yok ama zaten şeylerde tarih var. Dosyaların tarihleri oluyor ya Evet. zaten. İşte ben Sıralayınca hastanın oluyor isim yani. soy ismini mutlaka klasöre yazarım. İsim soy isim. İnsanlar şey yapıyor. Sadece tarih atmaya çalışıyorlar ama hasta soy isim geldiği yani. zaman mesela bilgisayar sisteminden baktığın zaman tarih bazen eşleşemiyor. Hasta hatırlamıyor. Dosyası olmuyor ama hastanın isim soy ismi gayet güzel bir Ya bir de şekilde ben oraya şimdi ulaştırıyor. mesela ben kendi açımdan düşünüyorum. Ben
3 tane klinikte çalışıyorum mesela Evet. ya da 2 tane klinikte çalışıyorum veya 2 senedir 4 tane 5 tane klinik bırakmışımdır, yenisilerine başlamışımdır falan gibi bir şey düşünüyorum. Benim drive'ımda duruyor. Ben onları hasta bana 1 sene 2 sene sonra geldiğinde ne zaman geldiniz? 2017 derse ben nereden bileceğim 2017 olup olmadığını. Evet. O yüzden isim orada çok önemli. Ben de Bu arada drive'ı ekliyorum bu arada. İsim de yazmıyorum sadece. İsim soyisim yazıyorum. Tarih. Tarihi yazıyorum. Yapılan diş. Yapılan diş. Harikasın Sen ya. bayağı iyi. Hangi kullandığım materyali yazıyor. Açıklama uzun Çok başlık. iyi. Ripont mu kullandım, Evrix mi kullandım, işte ne kullandım diye. Ben de onu Çatlak hattı varsa onu yazıyorum. Ben birkaç defa Hı-hı. onu yaşadım. Hastanın eskisine dönmem gerekti. Hı-hı. Ben o kadar ayrıntılı yazmıyorum. Gerçekten yazmam lazım. Eskiden yazmıyordum işte. Yazıyorum son dönemde. Çok iyi. Ben onu Instagram'dan Harikasın postunu ya. bulup hastanın postuna bakıyorum. Evet bakıyorum ne yazmışım. Evet ha Oo, ribond kullanmışım evet. bunda. Bak çok güzel olmuş falan. Evet diye evet. Yani onu Ripont kullandıysam yazıyorum. Para almışım ya çünkü hastadan. İyi para almışsam onlar yazılıyor mesela dosyasında. Ekstra dosya da var. Orada da onları yazıyorum diye. Hastanın mesleğini yazıyorum. Yani mesela bazı bu böyle mide bulantısı problemleri o tür şeyleri de dosyasına yazıyorum. Evet. Benim için dosyalar çok pahalı bir şey. Niye biliyor musun? Çok değerli bir şey. Çünkü biz kızlar bilgisayar sistemin asistanlar genelde doğru yazmazlar. Hı. Sadece şikayetleri yazıp kanal dolgu. O kadar ilkel bir şey ki simülasyonlar. Ama o açıklama kısmına detaylı bir şekilde hekim yazarsa Çok farklı o zaman oluyor. o simülasyon çok değerli olur. Ama ne yazık ki hekimler ona çok vakit ayıramıyor. Ben Yok, de Türkiye'de vakit ayrılmıyor abi. kalem kağıt hastanın dosyası var. Oraya hızlı bir şekilde yazıyorum ya. Bazen kızları tembih ediyorum. Onun çatlak hattı olduğunu söyle diye. Çünkü bazı çatlak hatların hepsini alamıyoruz. Çok derine gidiyor. Organize edemediğimiz zamanlarda da hastayı bilgilendiriyorum. Bakın burada bir çatlak hattı vardı. Almaya çalıştım ama artık diş kaybıyla sonuçlanabilirdi. Size hastayı gösterip onay alıyorum. Bundan sonrasını ben restore edeceğim diye. O şekilde takip ettiğim hastalar da oluyor. Yani bir çatlak hattı olunca diş etinin altına 4 milim 5 milim uzanıyorsa hani adam sana sağlam dişle geldi kendince. Tabii. Diş çekime gitti. Hani Ya bir tane- bilgilendirip yapmak lazım. Yine bilimsel diş hekimliği yap ama bazı durumlarda da Gidemiyorsun. hastayla beraber kararı ver. O kararı ver yani. O şekilde ileriye taşıdı yani. Ya işte biz böyle başladık ya. Ben 10 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum ama son 5-6 yıldır da biyomimetik diş hekimliği yapıyorum. Biz güçlendirilmiş dolgular çıktığı zaman biz dedik ki bunun dentin kompozit kullanmamız lazım. Mine de mine kullanmamız. Çünkü Allah böyle yaratmış. O zaman Farklı. bu biyomimetik diş hekimleri vardı Amerika'da. Böyle bir furya vardı. Bunlar 15-20 senedir yapıyor bunu. Ben bunların O farkında kadar değildim. Instagram'dan önce bu kadar yokmuş abi işte Tabii. ya. Bu Aleman çok konuşuyor onu. Ama Yani çok adamlar eski ama işte. 2005, 2002'den Tabii. itibaren kurslarını yapmaya başlamışlar Haberimiz yoktu ama bizim. biz bilmiyoruz. Hatta Sema Hoca galiba Hı-hı. 2008'de mi ne şeye gitmiş yani bu Deliperi ile Aleman'ın İtalya'daki kursuna gitmiş mesela. Harika. Diyor ki bambaşka bir şeymiş Uğur diyor. Hani ben bilmiyordum o kadar yaptıklarını diyor. Adamlar o zaman yapıyormuş. Ama işte bu 2016-2017'den sonra böyle çok duyulmaya başladılar. Hatta son 2 senedir bu şeyle beraber, korona ile beraber iyice arttı yani. Her yerden yeni çıkıyor. Çok büyüyorlar yani. Yani bize yine okulda hani bir şeyler anlatılmaya çalışır tabii ki de. Hani Ya ben çürük boyasını dışarıda duydum. Geçen 2 sene önce duydum yani. bizim Marmara'da hani o tür şeyler veriliyor. Hani teorik olarak ama uygulama olarak hiç kimsenin aklında kalmıyor. Yani neden parmak basmamalıyız diye bir başlık açılmıyor. Yani bence bunu Kursta var değil mi öyle bir başlık? Niye parmak basmamalıyız? Evet ya öyle bir şey olması lazım. Niye biliyor musun? Çünkü oradaki eğitim veren profesör dışarıda çalışmıyorsa ya da dışarıda genel diş hekimliği yapan meslektaşlarla beraber çalışmıyorsa onların yaptığı hataları bilmiyor. Hep ideal belki çalışıyordur ama ben şunu söyleyeyim abi. o yüzden öyle arkadaşlarımız olması gerekiyor. Yani Çok kötü haklısın. çalışan arkadaşlarımız da olması lazım. Şu konuda çok haklısın. Evet çok doğru. Akademisyenlikle klinisyenlik farklı bir şey. Bizde Evet. biraz daha daha birleşik aslında Türkiye'de ama şöyle akademisyenler de var. Hiç hasta bakmayan, hiç dışarıda çalışmamış. Sadece fakültede çalışmış ve fakülte hastasına bakmış ki Evet. fakülte hastası da farklı oluyor. Yani fakülteye gelen hastanın sana davranışıyla senin yapman gerekenle dışarıdaki hastanın Evet. farklı oluyor. O ikisi gerçekten ayrı konular olmuş oluyor aslında. Yani o muayenehanecilikle üniversitede hoca olup üniversitede hasta bakmak arasında bence çok büyük Bu arada bir fark şey de var. farklı mesela hani neydi o bir kuleye kapatan kızı kuleye kapatmışlardı ya. Oradan hayatı dünyayı görüyordu. Sonra saçı uzuyordu falan. Rapunzel. Rapunzel gibi yani hayatı biraz kuleden görmemek lazım. Tabii. Diş hekimliği öyle. O farklı. Bence o yüzden ben hep şunu düşünüyorum. Yani mezun olduktan sonra diş hekimlerine TDB bünyesinde mesela yeni mezun diş hekimlerinin işte 1 sene ya da 2 sene gidip staj yapacağı, para kazanacağı ama hani bilen bu konuda öğretme şeyi olan
lisansı olan mesela diş hekimlerinin yanına gidip orada hasta bakmaları gerektiğini düşünüyorum. TDB dedim mesela. TDB'nin ben kurslarına katılmak istedim. Birkaç defa katıldım. Allah'ım yani hiçbir şey yoktu ya. Sadece anlatmak için anlatılıyordu. Orada hani kek, poğaça bir şeyler yiyelim. Belki hani bazı insanlar çok muayenehanede tek başına çalışınca psikolojileri bozulabiliyor. Sosyalleşmek için kursa gitmek istiyorlar. Şimdi bayağı Hani, arttı bu ama arada. ben Bilmiyorum, genç farkında bir mısın? şu son dönemde yenilik yaptılar yani. Değiştikten sonra Zeynep sağ olsun bayağı bir şeyler de yapıyor. bizim Deniz Gemalmaz var Evet. hoca. O Hı-hı. eğitim sorumlusu şu anda. Paylaşıyor, görüyorum. Zeynep Bayağı de var. böyle yani bir sürü kurs Güzel şeyler açmışlar. yapıyorlar. Harika. Sema Hoca'nın kursu olacak. Son dönemde değiştirdiler yani gerçekten takdir ediyorum eski onları. yönetim Yani iyi buna değilmiş, onu dikkat edin. anladık. Evet yani yapmak için yapılmaması lazım. Çok üzücü bir şey yani. Ve mesela bu kadar para toplanıyor, aidat toplanıyor ya. Yani bu Bir yerlere kursu harcansın. organize et. Ha, aynen. Ya hayır kurs yapan adam da dışarıdaki kadar ücret almaz, şey yapmaz. Bir şekilde o tolere edilir. Evet. Önemli olan ne biliyor musun? Birlikte ileriye gidebilmemiz. Bak biyomimetik böyle başladı bende. Bir şeyler biliyorum. Sonra dedim ki ya bu insanlar asit sürmeyi bilmiyor. Bond sürmeyi bilmiyor. Preparasyon yapmayı Dün bilmiyor. bir tane Rabirden yapmayı bilmiyor. Dedim ki acaba ben kendi öğrendiklerimi şimdiye kadar onlara anlatabilirsem, onlar da benim öğrendiklerimi eleştirirse, beraber birbirimizi ileriye götürürsek, ulan ne kadar güzel bir ortam olur. Böyle başladı yani. Hani çok yorucu bir süreçti. Ben gece 3'te 4'te uyuyordum bazen ama keyif alıyordum. Yani böyle sanki böyle hani bir şey içersin ya enerji içeceği gibi. O beni mutlu ediyordu. Onlarla iletişim halinde olmak, evet, bir şeyler paylaşmak. güzel bir ortamda olmak, Evet. gerçekten hani motive olmak Faydalı olduğunu çok hissediyordum fark ediyor. yani. O da baktım ki beni ileriye taşıyor. Yani Ahmet abi şunu böyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Bazen mesela benim takipçilerim benden daha güzel şeyler yapıyor. Paylaşıyor. Aa ne kadar harika. Ben böyle yapamıyorum falan diye. O birbirimizi ileriye taşımayı sağladı. Sonra böyle şey oldu. Sanki böyle Tron Legacy diye bir film var. 2006 yapımı biliyor musun? İzlemedim. Orada mesela OQ diye bir tane şey var. Sanal sistemde, dijital sistemde dijital olmayan bir algoritma çıkıyor yani böyle ve o dünyanın en güzel şeyi oluyor. Ben seni o olarak görüyorum mesela. Eyvallah. O dijital dünyayı ben mesela yaratmak istedim böyle sanal ortamda. Sonra sanal ortamda yaratmak isteğimin dışında çok daha güzel bir şey ortaya çıktı. Seni öyle görüyorum mesela. Eyvallah abi. Ha, Uğur o istediğimin dışında bir şey çok daha harika bir şey oldu. O yüzden seni çok takdir ettim. Uğur aslında sana ne kadar çok ihtiyacım varmış. Ben çoğalmasını istiyordum soru cevapların şeylerin. Seni görünce hayalimin de ötesinde bir şey yaptı çocuk. Bak çabalıyor, şey yapıyor. Eyvallah. Para kazanmıyor, şey yapmıyor. Bu mutluluk ona yetiyor. İnşallah tabii ki ileride kursunu da yaparsın. Paranı da kazanırsın. Çünkü çok büyük bir emek bu. Çok. Bu kadar aileni geçindirmek zorundasın. Gerçekten üzücü bir durum. İnsanlar bazen... Dedim ya benim sadece özel hayatımdaki bazı şeylerden dolayı çok acele etmiyorum. Var, önemli bayağı değil. bir Güzel senedir olacak. var. Kurs Çok güzel yapayım, olacak. kurs mu yapsam? Çok güzel olacak. Hep böyle önüme fırsatlar geliyor. Hı-hı. Ya şunu şöyle mi yapsam diye düşünüp duruyorum ama yani çok çok hızlı güzel bir şeyimiz olacak. de var. Sadece şey değil yani. İnsanlar bizim hayat deneyimlerimizden de kazanım elde etmek için geliyor. Ben kursu mesela abi sen bana çok şey öğrettin. Sırf sadece mesela seninle tanışmak için, hayat hikayeni dinlemek için geliyorum diyor mesela. Biyomimetik diş hekimliğini dinliyor. Bir de diyor ki o kurs aralarında bir şeyler anlatıyorsun ya. Ben onun için geliyorum diyor. Hani komik bir şey değil mi? Yani Tabii. düşündüğünde kursa niçin gelirsin? İşte eskiden buydu. Sosyal medya olmadığı zaman insanlar bizleri tanıyamıyor. Sadece bu titre'lara bakıyor. Hani bu burada yapmış uzmanlığı. 1990 senesinde şurada yapmış. 95'te şuradan mezun olmuş buradan. Ama onu tanımıyorlardı. Evet. Sosyal medya sayesinde biz de izin verdiğimiz ölçüde bizi artık tanıyorlar ve birebir tanışmak istiyorlar. Ve acaba bu prensipleri nasıl kazandın, hayatına elde ettin? Çünkü amaç sadece teorik olarak bir şeyleri elde etmek değil. Amaç bu prensipleri klinik hayatımıza nasıl uygulayabildiğimiz. Bu da bir serüven yani. Ben senden Doğru. bir şey öğreniyorum hayat hikayenden. Sen benden bir şey öğreniyorsun. Bu çok güzel bir şey yani. Ben mesela çok yeteneksiz bir arkadaşım vardı. Şeyi vurguluyordu sürekli. Ben çok yetenekliydim. Ya bunun yetenekle ilgisi yok. Bu çalışarak yapılabilir. Onu şunu anladım. Kendi kendine motive ediyordu çocuk. Çünkü bu hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şey hayalsizliktir. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey hayalciliktir. Yani düş çok önemli bir şey. Eğer biz düş kuramıyorsak ölürüz. O düş kurmamız lazım. Ya düş kuramıyorsan Ben hep bu düşle yaşadım. Babam yaşadığın memurdu. hayatta kalırsın yani. Evet, Hiçbir şey yapmazsın yani yani. Düşünmezsin yani. Kesinlikle Bitti. öyle. Ben mesela Cumhuriyet sistemini, Atatürk'ü o yüzden çok seviyorum. Çünkü bize bir hayal veriyor. Diyor ki çalışırsan
Sınava girersen başarılı olabilirsin. Olabilirsin. Ama şu an mesela günümüzdeki Türkiye'de hayal yok. İnsanların düşleri ellerinden alındı. Yani Hayal dayın kuramıyorlar. varsa bir yerlerde Dayın varsa oluyorsun. evet bir yerlerde memur olabiliyorsan, KPSS'ye girebiliyorsun. ADSM'nin başına geçebiliyorsan, Sağlık Bakanı olabiliyorsan, ne adını ne sayıyorsan say. Birileri seni tanıyorsa ve ileriye Aynen taşıyorsa, seni seçiyorsa buydu ya. Kurs mevzusu mesela firmalar çok zalimdi. Sadece seçtikleri insanlar mesela Justin Bieber'i seçip ona Tabii, şarkı tabii, söyletirsin tabii. ya. Justin Bieber'den daha iyi şarkı söyleyen yok mu? Bak. Yani ya da mesela Tom Cruise'dan daha iyi oyunculuk yapan oyuncu yok mu? Var. Ama ne yazık ki 10 filmden 5'inde onları görüyoruz. Kurs firmaları da böyleydi. Ve biz bunları eleştirip sosyal medyada paylaşamıyorduk. Senin üstünü çizerlerdi yani hani böyle. Ama şimdi 100 özgür tane kurs firması var zaten. Hangisini Evet. eleştirirsen eleştir şimdi şu anda. paylaşabiliyoruz ve onlar da belki de iyi bir şeydir bu. Onlar da bizim sayemizde Eleştiri dönüp arkalarına konuşabilmek bakıp çok iyi bir şey abi. evet dönüp Eleştirebilmek arkalarına ya çok iyi bir şey. arkadaşım biz niye bu A şahsını sürekli ön plana çıkarıp bunu anlattırıyoruz? Mesela biyomimetiği ben çok seviyorum. Evet emek verdim ama Uğur anlatabilir. Mehmet anlatabilir. Anlatsın. Herkes anlatsın. İyi yapan herkes anlatabilir. Anlatsın. İyi yapan herkes implant anlatabilir. Evet. İyi yapan ve bunu öğrenen, bilen herkes Evet. endodonti anlatabilir. Ki mesela şu... Bunun ekolü değiliz sadece tek başımıza yani. Ben şunu biliyorum abi mesela. Neydi? Hayrullah. Hı-hı. Diş hekimi. Ama mikroskopla çalışmış. MTA ile çok çalışmış. İşte mikroskopta çok güzel işler yapıyor. Hı. Ama ben endodontistler arasında şunu duydum. O da diş hekimi. Sende mikroskop var mı kardeşim? MTA ile çalışıyor musun sen? Evet, çok komik. Yani bu işleri yapabiliyor musun? Alet çıkartabiliyor musun? Hı-hı. Adam çıkartıyor. Bırak yapsın abi. Yani madem iyi yapıyor ve bunu öğrenebildiyse Evet. diş hekimi haliyle doktoraya gitmeden, uzmanlığa gitmeden öğrenebildiyse demek ki çok iyi bir şey yapmış demektir bu adam Evet. yani. Ya şeyde kurslarda oluyor bazen 20-30 kişilik falan kurslarımız oluyor. Kurs arasında da böyle minik dedikodular şeyler dönebiliyor böyle. Hekimler geliyor abi diyor senin kursuna gelecektim. İşte bizim ekip arkadaşları vardı. Doçent var mesela uzman var şey var. Gitme onun kursuna. O normal diş hekimi. Normal diş hekimi. Evet. Çok enteresan bir şey yani böyle. Biyomimetik diş hekimliği bugün Türkiye'de hangi üniversitede öğretiliyor? Hangi uzmanlık alanında öğretiliyor? Matriksoloji hangi uzmanlık alanında öğretiliyor? Rubber demoloji. Son 10 senemi yani uzmanlık kaç sene? 3 sene. Ben son 10 senemi izolasyona Sence ayırdım. doktora da öğretiliyor. İzolasyonu nasıl daha iyi yaparım diye. Doktora da öğretiliyor mu sence? Bana dediler ki doktora yapmak ister misin diye. Ben dedim ki yaparsam rubber dem üstüne yaparım. Hani izolasyon nasıl daha iyi yapılır? İzolasyonun bilimsel diş hekimliğine etkisi Onun diye. kurslarını Ben veriyor yapmak adamlar istesem ya. onu yapardım yani. Hani gerçekten izolasyon bilimsel diş hekimliğini nasıl ileriye taşıyabiliyor? Altyapısı bu. Bizim zamanımızda şöyle konuşuyorlardı. İzolasyonun anlamının bir farklılığı olmamış. Bir yapılan bilimsel çalışmalarda. Yani at gözlüğüyle bakıyor. Görmüyor musun kardeşim? Kan gidiyor, tükürük gidiyor. Senin literatür... Uğraşıyorsun Hayır yani. bak, literatürüne bile sızmış. Diyor ki smear tabakasında kan ve tükürük vardır. Benim smear tabakamda kan ve tükürük yok. Çok komik değil mi? Abi Yani şöyle, smear tabakasında kan ve çalış- tükürük vardır mevzusu çok komik. O çalışma şu çalışma. Hemen Evet. ben şey yapayım. Hı-hı. Rubber dam'li dolgu yapmışlar. Bir de rubber dam'siz dolgu yapmışlar. Evet. Şimdi anlamlı bir fark çıkmamış ama rubber dam'li olanlarda biraz daha iyi bulunmuş. Yani neye baktılarsa artık tam hatırlamıyorum Evet. neye baktıklarını. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bunu yapan adam, bu testi yapan adam büyük ihtimalle bu işin uzmanı olan birisi. Evet. Tedavi uzmanı. Üniversitede sadece bunu yapan bir adam ve ona göre yapıyor zaten. Tabii. Yani izolasyonu da normal hekim izolasyonu Evet. değil zaten bu Evet, adamın. tabii. Ya endodonti için de hepsi için geçerli bu bence zaten. Bütün yapılan çalışmalarda. Uzmanlar yapıyor bunları. Bu adam bunu zaten iyi yapıyor abi. O yüzden izolasyonu da pamukla bile yapıyor olsa normal diş hekimine göre daha iyi yapma ihtimali var. Hı-hı. Daha dikkatli olarak yapma ihtimali var. Ama rubber dam taktın. Rubber dam'i taktın ya. Rubber dam bitti. Evet. Ne kazandırdı? İyi bir rubber dam yaptıysan Evet. özellikle hem senin iş akışına çok katkısı Görüş var. alanı, Görüş süre. alanına katkısı var. Hastanın diliyle yanağıyla uğraşmıyorsun ve iyi bir izolasyon da yaptıysan ondan sonra izolasyonu düşünmene gerek yok. Evet. Ya orayı bir şekilde izole edebilirsin pamuk tamponla da. Hani 40 tane pamuk tampon sokarsan izole edersin. Ama rubber dam'in rahatlığını asla yakalayamazsın. Ve herkes de o 40 tane tamponu düzgün çalıştıramaz. Tabii. Ama rubber dam'i iyi yaparsan herkes çalıştırır. Kesinlikle. Bir standartizasyon olması tabii, lazım. Diş hekimliğinde yoktu bu. Ama rubber dam sayesinde var ya. Ya 200 yıldır var. Düşünsene. Biz Ya ben anlatmaya geçen çalışıyoruz. paylaştım, benim ağzıma birkaç kişi çıktı yani orada. Hı hı. Hatta bir ablam, Çapa'dan bir ablam kızdı bana. Ya Çapa Türkiye'deki ilk rubber dam endodontiye giren yer diye biliyorum ben. Hı hı. Bizim hocalar öyle anlatıyordu. Hani
O yüzden çok eski aslında. Eskiden Çapatek vardı. Bir de Tabii, Marmara, yani. Hacettepe falan var. Bir tane takipçim de şey yazmış. İşte Ruchici'yi paylaşmıştım Endodonti ile ilgili bir şey. 16 sene önce Rubber'dan. Oha 16 sene önce Rubber'dan mı kullanıyormuş falan filan. Süper ya. Bizim Adam Çapa'da bile İngilizler 1850'de 1860'da yapıyor. Bizim Çapa'da bile hani bu işte 1990'ların başında daha 1800'ler ya, o evet, kadar eski. ondan öncesi var. Hani zaten kullanan kullanıyormuş yine ama hani rutin hani bu kurala binmiş yani o tarihten itibaren. Evet. Hani bizde bile hani bu tarih zaten daha çok eski manasında kullandım. Bana kızdılar. Çapa'da biz daha eskiden kullanıyorduk ya sen. Ama nasıl kullanıyordu? Çok önemli bir şey o. Ya yani amaca hizmet etmiyor tam olarak. Bilimsel diş hekimliğine. Diyorsun ki atın var, ata nal koyacağım ama bir tane ayağına koyayım. Olmaz ki. 4 ayağına koyacaksın. Randımanlı koşturman lazım. Endodontideki olay şu aslında. Biraz daha hastanın ağzına o kaçmışsın. Ama halbuki bilse ki post-op başarısızlığın sebebi restoratif üst yapıdır. Bilse onu. Endodontiden bahsediyorum. Ben endodonti özelinde biraz daha bahsetmek durumunda kalıyorum burada. Yani restoratiften değil. Endodontideki amaç ama aslında izolasyon. Evet izolasyon ama Çapa'da ben öğrencilerimden hatırlıyorum. Hani olması gereken izolasyonu hani 100 tanesinde bir tanesidir aslında. Evet. Çünkü bir yerlerden sızıyor hani iyi bir kavite yoksa. Çok güzel bir şeye bak dokundun. Orada ben şunu gördüm mesela piyasada özellikle akademik camiada resto ve endo arasında bir çatışma vardı mesela. Ayrılık var ya. Ayrılık var. Ya arkadaşım mesela resto grubu cuma günleri sunum yapıyor. Endo grubundan kimse katılmıyor. O gruba katılmak istemiyor. Onunla beraber bilimsel çalışmaları takip etmek istemiyor. Ya da restocular endoya gitmek istemiyor. Endocu da öğretmek istemiyor. Sen restocusun. Sen dolgu yapacaksın. Bu benim uzmanlığım. Ben bundan para kazanacağım. Büyük bir haksızlık. Bizde yoktu öyle ama ayrıydık yani tanımazdık bile. Akademik camiada böyle. Çok kötü bir şey. Bu niye biliyor musun? Çünkü bir endocu resto olmadan yaşayamaz. Restocu endo olmadan yaşayamaz. Yani Perfor olduğun kanal yapacaksın. Endo uzmanı yok. Çok saçma. Geçen gün onu kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Yani dolgu yapıyorsun, derin bir dolgu yapacaksın. Restocusun, abi açıldı kanalı yapacaksın. Çok saçma bilmiyorsun. Ya da endocusun, işte derin marjinleri nasıl yapacaksın? Build up yapmadan o dolgu kanala başlamaman lazım zaten yani. Ama adezyon hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun, endodonti öğretilmedi çünkü bize mesela üst yapı öğretilmedi yani. Bilmiyorum başka yerlerde öğretiliyor mu? Resto'da da endodonti öğretilmiyor. Hatta benim restoratifçi arkadaşlarım ya Uğur bize döneletleri göstersene diye soruyorlardı. Gösteriyordum da yani. Onda problem yok ama bir ayrım var. Hatta yani 1998'de mi ne ayrılmış Endo ile Resto Türkiye'de hatta. Ondan önce zaten aynı hocalarmış. Hatta Perio, Endo, Resto, Pedo aynı yerdeymiş bizde. Hocalar aynı yerdeymiş yani. Niye bu kadar ayrım? Aslında olmaması gereken. Hocalar arasındaki çatışmalar da akademik camiye yansıyor. Mesela adam 65 yaşında Endo kısmından nefret ediyor. Anladın mı? Ya o akademide her yer ama her işte zaman ne oluyor? Kötü bir o şey çocuklara yani. yansıyor. Çok Orada yansıyor. uzmanlık yapanlar Tabii. nasiplenemiyor. Halbuki bilgi nedir? Ortak bir şeydir. Ya bilgi, deneyim ortak değil mi? Düşmanlığı olmaz. Nefreti olmaz mı? Ya bugün sen bir insanı çok sevmesen bile oturup dinlemen gerekiyor. Ne anlatıyor bu? Şey yapman. Yanlış bile anlatıyor olsa ya belki bir tane doğru vardır diye. Evet kesinlikle öyle. Dinlemek gerekiyor yani böyle. Ya biz bir tane doktora da işte adını vermeyeyim bir hocamıza dedik sıkılmışlardı. Herkes kapatmıştı ya şimdi. büyük ihtimalle. Dinleniyor ama ya. İnsanlar muhabbet olunca dinleniyor. Süper ya. Ya bir hocamıza dedik ki yani burada bize bir kurs verseniz nasıl olur falan. Ya dedi işte hani hoş karşılanmaz dedi. Benden önceleri de var dedi. Daha büyük hocalardan bahsediyor mesela. Yani çok üzücü bir şey böyle çok işin içine girmek istemiyorum sonra bana top atmasınlar diye. Yok canım ya hiç önemli değil. Bence onlar dinlemiyordu zaten. Ya sonuçta böyle kliniğe girmeyen yani hiç endodontiden alakası olmayan hocalar da var yani. Çok komik değil mi? Bırakmış artık o yani bambaşka bir şeyle ama kurs yapmak istiyor mesela. Bir şey anlatmak istiyor. Yani mesela okulda hiçbir şey anlatamamış. Ama mesela yani şaka gibi. Anladın ne dediğini abi. Bu bir deneyim çünkü. Niye biliyor musun? Yani ben kaç yıldır soru cevap yapıyorum. İnsanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Meslektaşlarım geliyor, sohbet ediyoruz falan. Aslında bu sayede nasıl bir şey anlatabilirimi öğrenmeye başladım. Nasıl rahat anlatabilirim? Çünkü anlatıyorsun anlamıyor. İletişim kötü oluyor. Sonra çözmeye başlıyorsun olayı. Bu açıdan güzel yani. Ya da vaka mesela diyorsun ki Ahmet ben biraz daha hani böyle bekliyorum, dinlendiriyorum, biriktiriyorum. Çok hoş bir şey bu. Saygı duyuyorsun bence aslında. Bence dinlendirilmemesi gerekiyor. Hayır tabii paylaş, anlat ama mesela diyorsun ki bu bir şey oluşuyor, taslak oluşuyor. O açıdan da güzel yani. Arka planda çalışma var. Ya evet çalışma olması bile bir şey bence. Ama arka planda çalışma var mesela yani. Arkadaşlarım soruyor ya ben vaka biriktiriyorum Instagram'a öyle paylaşacağım falan o değil diyorlar. Haksızlık o. Kendine haksızlık.
Bence Paylaş. Çünkü 3 sene sonra çok farklı. paylaştığımda saçma duracak. Ben mesela 10 sene önceki vakalarımı 10 sene önce paylaşıyor olsaydım ve siz Instagram'da 2013'e gidip Ahmet Hoca böyle yapmış ama adam 10 sene önce yapmış. Tabii, bir tabii. gelişim. Şu an paylaşsam çok saçma olur. Benim Ahmet Hoca bunu göremedi mi? 1,5 sene önce yaptığım dişlere baktığımda ben mesela, yani birincisi zaten fotoğraf kötü. Telefonla çekmeye çalışmışım. Ama o zaten gün olmamış. paylaşsaydın O gün paylaş. Yok, o gün paylaş. Instagram'da o gün paylaş. paylaştıklarından İyi ki bahsediyorum. paylaşmışsın ama. Evet, iyi ki paylaşmışım. Çünkü onlara bakarak diyorum ki evet, iyi bir yere gelmişim. Belki daha iyisini yapabilirim. Evet. Bir tane daha lens mi alsam diye düşünüyorum. Bir tane harikasın. daha makine mi alsam diye düşünüyorum. Harikasın. Hatta hayalim yani bir tane makinede twin flash olacak. Bir tane makinede TTL olacak, 2 tane. Hani Süpersin. farklı açılardan fotoğraf çekebileceğim falan diye düşünüyorum. Ama baktığında yani o nasıl o basamaklara çıkmışım, o çok iyi gözüküyor. Çok Hem güzel bir şey. restoratif manasında hem de fotoğraf manasında. Bunu galerine saklamaman çok güzel bir şey. Yok. Benim binlerce vakam var. Yani çok ben her hastamda fotoğrafçılık yapıyorum. Yani siz orada Instagram'da 500, 600, 700 post görüyorsunuz ya. Aslında arka planında binlercesi var ve çoğu da handikap. Kötü vakalar ama hep rubber dam'li yapmaya çalışmışım. Tabii, Elimden tabii. geleni yapmaya çalışmışım. Beğenmemişim ve paylaşmamışım. O da var yani. Üşenmişim, kendime yakıştırmamışım. Tabii. Keşke paylaşsaydım. Keşke hepsini paylaşsaydım yani. Şu an bazen düşünüyorum ki keşke yapayım hani 2013 vakası, 2014 vakası diye böyle. Değil mi? Paylaşmak istiyorum Bakın yani. Bakın böyle. ne Evet. bok yemişim diye. Evet, kesinlikle öyle. Çok kötü, leş gibi Ya, ama bu bir süreç. Geçen paylaştım. 2017'den bir tane fotoğraf böyle kanal yapmışım ama yani ütüyle çekmişim sanki fotoğrafları ve hani siman artıkları var, gözüküyor, pat artıkları var. Kanal iyi, tamam, kanal iyi ama açısı kötü, bilmem Uğraşmamışsın. şey kötü, ayna çok kötü. Hani Son dönemde bayağı geliştirdin ama fotoğrafta kendini. fotoğraf Evet. çok iyi oldu şu Ya bir anda. yandan ben mesela Godox Emotiskileri tavsiye ediyorum ama ideali de o değil yani. Ama şöyle bir şey var. Ulaşılabilirlik. Adam 20 tane hasta bakıyor. Ayda 7-8 bin lira, 10 bin lira kazanıyor. Buna tutup da 30 bin liralık setup aldıramıyorsun yani. Hani paran varsa köşede araba almadan önce onu alabilirsin bu arada. Bana Evet. soruyorlar Instagram'da çok fazla. Hocam ne kullanıyorsunuz? Ben ne kullanıyorum? İşte bir tane lens vardı, işte telefona takılıyor falan. Ya diyorum bakın böyle çekiliyor bu. Ahmet Hoca daha iyi anlatıyor işte, Zirey'in şeyine bakın falan. Ama diyorum bakın hani bu paran varsa eğer Evet. telefon alacağına bunu Tabii. al. Hatta bir arkadaşım dedim Telefon almasın mı tabii canım? telefon Aman ha 30 bin liralık telefonu almasınlar. S22 aldı. Hı hı. Dedim ki ya onu alacağına kamera al bence ama Tabii. telefonum da eski dedi. Peki dedim ben de. Tamam peki. Evet, Peki. ikisi beraber. Ama olmuyor. Evet, Olmuyor yani. Aynı değil çünkü. Evet. Bu arada 3-4 bin liralık çok güzel telefonlar var. Böyle aparatlarla falan ışık kaynaklarıyla çok güzel bir şekilde mobil fotoğrafçılık yapabilirsin. Amacımız hiçbir zaman mobil dental fotoğrafçılıkta büyük paralar harcamak değil. Büyük paralar harcayamayan meslektaşların nasıl paylaşım yapabilecekleri. Bir diğer avantajı da o anı çekiyorsun ya hemen sosyal medyada Bir de paylaşabiliyorsun. video çok güzel orada. Videolar çok güzel çıkıyor. Gerçekten videolar güzel çıkıyor. Ben ama video için yapıyorum. Fotoğraf aynı Evet, değil. O video için zaten yapıyorum. en büyük handikapı şu anda. Ama böyle ben çekeceğim detayları, o anı saklayacağım diyorsan mutlaka profesyonel fotoğrafçılık yapman gerekiyor. İkisi bir bütün yani. Ama kendi kliniğin değilse çok zor. Yani biliyorsun sen Uğur. Bu arada sen şey aldın değil mi abi? Yaptın, getirdin mi? Şey mi? Telefona takmak için böyle mobil dental Aparattan mı? fotoğrafı. Evet. Aha. O Nerede, kutu burada o var mu? mı? Kutum yok bu şey. Bu stand kutusu. Bende o kadar çok ürün var ki. Bu ne? Bu çalışmak için ben mesela çalışmalarımı kaydetmek istiyorum ya. Örneğin kurs için çalışma yapacağım. Kaydedeceğim. Burada Amazon'dan aldım bunu mesela. Çok güzel bir şey bu ya. O şeyi de ben görmek istiyorum ya bu arada. Sizin duruyor mu mobil fotoğraf için Tabii. bir tane burada var mı? Hangisinden bahsediyorsun? Yuvarlak olan mı? Ya kendilen ledleri var. Araya Kendi- koyuyorsun falan, bir tane yapmışsın. Büyük bir tane. Evet. Kızlara söyleyeyim. Kızlar. Duruyor mu? Şey yapsana, çağırsana. Onu satıyor musun sen? Ben mi? Aha. Yok, satmıyorum. Onu almak mı istiyorsun? Bunu biliyorum. Almak mı biliyorum. istiyorsun? Bu açılmadı. Açıyorum. Aç bu ikincisi. Tamam, bunu biliyorum abi. Bunu mesela o kadar mesela Nasıl açılıyor? kurs Açsana. camiası da çok ilkel böyle. Kameralar falan, setuplar. Dedim ne gerek var ya? Cep telefonunu üstüne koy. HDMI'den bağla. Görüntü orada. Ya evet, öyle tam olarak öyle. He, bunu gördüm. Tamam, bunu gördüm. burada. Tamam. Yukarı kaldırabiliyorsun. Anladım. Bununla ne yapıyorum biliyor musun? Mesela çekilmiş dişlerde çalışmalar yapıyorum.
Telefonu buraya değil mi? Tabii evet. Genç meslektaşlar mesela bu arada selfie de çekebiliyorsun. Hanımlar makyaj falan yapınca. Telefonu bu alana yerleştiriyorsun. Bu alana. Buradan ışıkları var ekstra. Işığı şu an bitmiş olabilir. Işık yakıyor. Aydınlatıyor ortamı. Gördüm. Ekstra Bluetooth veya video çekmek istiyorsan Bluetooth aparatı da var orada. Hani bunu 1000-1500 liraya alıp mesela ne yapacaksın? Ben bunu telefona taktıktan sonra 2.5x büyütme yapıyorum. Modelde çalışma yapıyorum. Yani sanki mikroskop altında çalışıyormuşum gibi. Örneğin amalgamlı dişler çalışma yapmak istiyorsanız, dişleri yakından görmek istiyorsanız bir ışık kaynağı altında. Hem de o sırada kayda basıyorum. Instagram'da paylaşabileceğim bir alan. Ama ben zaten hastaların üstünde çok fazla deneysel çalışma yaptığım için çok fazla çekilmiş dişle çalışmama gerek kalmıyor. Deneysel değil ama o senin o deneysel değil artık. Benim için ama her şey bir deneyden ibaret Uğur artık. Bir vaka geliyor o benim için bir deneydir. Anladım. Hani yapıyorum böyle. Hani bir deneyim kazanıyorum yani. Kaspi indireyim mi indirmeyeyim mi? Böyle bir aparat yani böyle. Çok faydalı bir şey. Ben meslektaşlara alın diyorum yani. 1500 liraya böyle bir şey. Harika gerçekten. Full alüminyum kasa. Ya ben tam kendim bazen şeye benzetiyorum. Vapurlarda satıcılık yapıyorlar ya. Abim ucuz geldi. Evet ben çok zengin olurdum biliyor musun? Öyle bir şey olsa. Ya benim kuzenim de benden 2 yaş büyük normalde. Benim 4 dönem büyüğüm Endo'da asistanımdı. Hatta benim mentorumdur kendisi. Kıvanç abim. O bir saat olduysa kapatalım Uğur. Vallahi 1 saat oluyor. Hiç problem değil abi. Vallahi. Hayır çocuklar sıkılacak ya. 1 saat 6 dakika yok ya izlesin. 2 yapın arkadaşlar. Önceden söylememiz lazımdı. 2 defa hızlı. Hızlandırılıyor ya YouTube'da. Süper valla. 2'ye alıyorsun o konuşmada bozulmuyor. Süper güzel. Ya kuzenim şey diyordu bana hani Uğur çekilmiş dişleri al endodonti yap. Çekilmiş dişleri yap. Çok fazla yapmadım ama sonrasında çekilen dişler üzerinde bir bakıp hani görmeye çalıştığımda şunu gördüm ki keşke yapsaymışım. Çünkü çekilmiş dişlerde o anatomiyi dışarıdan böyle bakarak oha burada bir tane daha mı kanal var lan falan demek Süpersin. Çok farklı oluyor. Özellikle onu birazcık açtın şöyle bir burada bir kanal varmış gerçekten. Onu hasta ağzında uygulaması çok daha kolay oluyor ama dışarıda bunu görmeden hasta ağzında onu uygulamaya çalışmak. Hele de direkt çalışırsa. Direkt çalışırsan zaten yapamıyorsun. Göremiyorsun. Yani şöyle bir şey yani. Çok komik ya. Mesela rubber takıyorsunuz. İndirekt çalışma yok şöyle. Molar burada böyle yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey yapabilir misin? Böyle bir morfoloji işleyebilir misin? O koyduğun kas tabii ki yanlış olacak. Tabii ki komik duracak. Hattı tutturamayacaksın ya. İndirekt çalışma işte ama indirekt çalışmak için de geniş bir alan rubber dam takacaksın. Rubber dam takmak zorundasın yani. Biyometrik diş hekimi ben Ripmont kullanacağım diyorsun. Hani işte süre lazım. Süre içinde bu lazım. Rubber dam lazım. Böyle. Yani. Evet. Orada dikkat etmek için rubber dam zorunluluk yani. Kurs ilk aklımdaki bu arada şeydi. Anterior kursuydu. 2014'ten beri. Yazdım da yani böyle büyük bir kısmını. Çizimler yaptım. Ben Paint'te çizim yapıyordum. Benim abim bana bilgisayarını vermiyordu küçükken. Tamam mı? Çok acıklı bir çocukluk hikayem var yani. Böyle babam harçlık verip ben gidip BİM'den işte bisküviler falan alıp abime verirdim. Abim de bana bilgisayarını verirdi. Bir de şey yapardı. Oyun vermezdi mesela. Sen Paint yap kullanacaksın. Ha Paint ne? Oyun değil ki bu. Neyse ben lisede abi çok iyi Photoshop yapmaya başladım. Öyle nasıl? Yani lisede Photoshop yapıyordum. Fotoğrafları düzenliyordum. Kesip kırpma falan. Sonra bu diş hekimliği döneminde de renklerle oynamaya başladım. Ve çok sevmeye başladım ya düzenleme. 2013'te de böyle Instagram'ı keşfedince dedim fotoğrafı düzenle, paylaş. O mevzu öyle başladı yani. Bu yüzden hep böyle insanların hobisi olsun diyorum ya. Mutlaka hobiniz olsun ya. Tam sana göre. Yani belli bir dönemin gelecek. Büyük ihtimal oraya da saracaksın. Bakalım. Geliyor zamanla her şeye bir şey sarıyorsun. Ben zaten ressamım ya kendim. Çok güzel. Çok paylaşmıştım. iPad al çiz. iPad değil de bir tane şey. Yazılımlar var ya şu an. Samsung'unki var bende. Çok iyi yazılımlar var. Hani ücretli bazıları ve kendin çizebiliyorsun. Illustrator'lar falan var. Ama bence diş hekimliği için diş hekimliği için şöyle bir şey. Ok bile çizsen olur Uğur. Yani bak şuradan ya, onu bir daire çizip şey yapıp. Yok zaten mesela şey yeni yapacaksan. Yeni nesil sunumlar bu bence yani çok hoş. Şey yapacaksan mesela bu geçen paylaştığım Sema Hoca'yla kursun o şeyini bir tane program var mesela onu attım. İşte Photoshop'ta kafaları kestim falan böyle şey yaptım. Ayırdım oraya koydum. Sonra yazıları ya. falan. Harikasın. Seviyorum. Onu sen mi yaptın? Tabii. Eline sağlık. Çok güzel yapmışsın. Onu ben yaptım. Demek ki ilgin var ki var. İşte çok yönlü olmak lazım diyorsun ya nasıl kurs sürecine giriyorsun ben böyle şey yapıyorum. Ben ona ilgi duymam, ben buna duymam, ona duymam dediğin zaman o zaman bir şey yapamıyorsun. Ben bir şey paylaşıyorum mesela. Direkt Instagram'dan birkaç arkadaş var. Abi olmadığın masa yok. Abi girmediğin yer yok. Abi yapmadığın iş yok. Yok yani. Gerçekten her işi yaptım. Çünkü her işi yapmak azıcık... Evde de böyle misin? Tabii.
Yani musluk şey oldu hemen. Yaparım da karım bırakmıyor. Bozacan daha çok. Evet. Bozmazsın öyle da oluyor. ama yok, güzel. Çok yönlü olman sana bir şey katıyor. Zaten diş hekimliği de çok yönlü bir meslek. Yani Tabii canım. ben Mühendislik sadece ya bence evet, diş hekimliği. kesinlikle Yani öyle. kimya ve mühendisliği çok iyi bilmen lazım. Yani tıbbı bileceksin zaten. Tıbbı Evet. derste öğretiyorlar. Ama sonrasında kimyayı ve mühendisliği de çok iyi biliyor olman lazım ya. Özellikle Sürekli. mühendislik. Çünkü Kesinlik tasarım yani. tasarım yapıyorsun. Altyapı. Bina ya. Bir binayı yaptığın Tabii. zaman temeli bataklığa kurmuşsan o bina ayakta kalabilir mi? O zemini iyi yapman lazım. Üstüne mücevher de koysan, harika bir bina da koysan, zemin kısmı kötüyse o bina Tabii. çökmeye mahkumdur. O yüzden iyi bir mühendislik Evet, gerekiyor kesinlikle öyle. yani. Ben Diş bu hekimine arada arada bakıyorsun. bir okuyorum mühendislik şeylerini falan. Ya, Çatlak matlak bu şeyler bilmem çatlağı ne. abi Hı hı. e, Yapılar. tabii o çatlak propagation olayını mesela Aleman bir tane podcast'ında anlatıyordu böyle, yani onun mühendislerin çatlak propagation'ından almışlar. Nasıl biz bunu durdurabiliriz diye. Oradan çıkmış işte reboundlar, işte Evet. EverX'ler, fiberli destekler falan. Olayı o yani. Aslında bu fiberler ilk çıktığı zaman zaten kompozit sanayisinde örtü olarak kullanılıyormuş. Öyle Kompozit mi? parçalar kırılmasın diye. Bilmiyorum. Diş hekimliğinde de korkmuşlar ilk dönem. Böyle denture'ların içinde falan Tabii. kullanmışlar. Bu Valitut onu Evet. anlatıyor ya. İlk önce O onlarla adam deneme mesela yapmış. uçak şeylerinde master yapmış. Evet. Yok. Master Bu değil. master programının şeyi mi? Yok. O abi. Çocukluğundan beri uçak yapıyorlarmış. Orada kullanıyorlar. Model uçak tabii. Onları zaten o karbon Karbon fiberlerle fiberlerde kullanıyorlarmış yani. Evet. Oradan zaten adam ilgi duymuş buna. Evet. Sonra da şeye koymuşlar, işte kompozitin içine koymuşlar. Ben- Hatta bak orada şunu gördüm ama. Hani adam diyor ki aslında bunun daha iyisi var diyor ama GC bunu yapmıyor diyor. Evet. Çünkü GC onu yapmak istediğinde bazı işte oynamalar yapması gerekiyor diyor kompozitlerinde. O kompozitlerinde oynamaları yapması için de en baştan yeni bir formül geliştirmesi gerekiyor diyor. O formülü Ben de öyle geliştirmek için düşünüyorum. de kendi formülünü bırakması lazım. O formülü yaptın, ben piyasaya sürdüm, hadi kullanın da diyemiyorsun. Evet. En başından piyasada kabul görüyor olması lazım. O yüzden değiştiremiyorlar Cam fiberler zaten bizim için altın standart değil. Polietilenler altın standart. O da Rippon'da. Ya evet. Rippon'da nasıl yapacaklar ama enteresan. Onu büyük ihtimalle yerleştiremezler içine de polietileni. Yine bu şekilde ağ gibi kullanacağız yani. Ben bu arada fiber ağ, benimkisi mevzum ortaokula uzanıyor. Nasıl uzanıyor? Ben inşaatta çalıştım. İnşaatta çalışırken de orada bizim bir atölye vardı. Biz alçıpan kısımlarını yapıyorduk. Beni oraya verdiler. Ben o kısımda da kalıpçılığa girdim. Yani bu alçı mevzusu falan, diş hekimliği olma mevzum oraya dayanıyor yani. Orada abi bana kalıpları verdiler. Kalıpları biz yağlıyorduk. Alçıları döküyorduk ama eğer alçıların içine samandan böyle ağaç şeyinden elde edilen fiberler vardı. Eğer o alçıların içine onu gömmezsek orta kısmına o alçılar kırılıyordu. Ama eğer gömersek onu kafaya vur, duvara vur, kırılmazdı. Benim ürünlerim mesela ustabaşı çok seviyordu. Ahmet'in ürünleri hiç kırılmıyor diye. Çünkü ben fazladan o ağları atıyordum içine, alçının içine. O kalıplar hiç düşmüyordu, hiç kırılmıyordu falan. Mevzu oraya dayanıyor yani. Ben tabii ki onu görünce aklıma fiber gelmemişti. Ama ben onu yapınca dedim fiberi ki gördüğünde de lan ben böyle bir şey yapıyordum. Evet. Ben orada aklıma geldi. aynen öyle. Ben orada çalıştığımda dedim ki ben diş hekimi olurum. Çok seviyorum bir şeyler yapmayı, organize etmeyi. Hem doktor oluyorsun hem de elle bir şeyler yapıyorsun diye. Sonra yıllar sonra bu Rippont'u görünce uyandım. Aman Allah'ım. Kompozit restorasyon tek başına yapıldığı zaman cam gibi kırık oluşup aşağı gidiyor. Ama araya bir katman koyduğunda kırık ilerlemesini durduruyor. Bütün aydınlanma yaşadım yani. Sonra madem kompozitti nasıl güçlendireceğiz? Parça parça yap. Bölüm bölüm yap. Yüklemeleri işte yanda dikey yap. Ortada horizontal yap. Her şey böyle bir Matrix gibi oldu yani. Bir anda içine girdim, dünyayı gördüm ya. O açıdan işte farklı şeylerle uğraşmak gerekiyor. Rusya'da da bir tane ünlü bir diş hekimi var. İnşaat ustasıymış. Valla. Evet. Kim Şu anda ismini unuttum, atarım yine sana. Çok ünlü bir adam ve adam çocukken, gençken inşaatta çalışıyormuş yani. Orada dedin ya hani mühendislik, inşaat. Tabii. O kadar farklı İnşaat şeyler ya. katıyor ki. Evet. Ya zaten mühendislik. Harç çıkarıp yap yani. Evde bir şeyler yap. Bahsediyorum yani. Evde bir şeyleri tamir edebilme becerisi yani. Ben sıva yaptım, boya yaptım. Ben de yaptım. Lamine parke yaptım. O kadar çok şey. Hani iş olarak değil ama evde bana yaptırdılar yani. Al burayı yap köyde yani. Evet. Yaptık zaten hepsini. Ama benim de öyle bir şeyim tamir oldu. edebilme becerisi o diş hekiminde çok önemli bir şey bence. Kesinlikle. Yani bir şöyle oluyor, programlar oluyor bazen. Mesela hekimler falan ya da üniversite mezunları, üniversiteli çocuklar köye gidip okul yapıyorlar. Öyle bir program bulabilirseniz eğer, inşaat olsun bu arada içinde. Türkiye'de yok abi artık öyle şeyler. Vardı ya eskiden. Okulu boyarlardı, şey yaparlardı.
O tür bir etkinlik varsa arkadaşlar Köy okulu mu lütfen. kaldı abi zaten? Doğru diyorsun, evet. Köyde okul mu Okul kaldı? bırakmadılar Evet. yani. Köyü tiksinç bir yer haline getirdiler yani. Böyle. Köylülük değişti. Evet. Benim babam, ben köyde büyüdüm. Benim babam Hı hı. çiftçiydi. Sonra İstanbul'a geldi. Burada işte şey oldu. İşçi oldu. Yıllarca işçi Senin emeklisi için mi oldu. geldiler? Tabii benim için geldiler. Harikasın tamamen. ya. Ne güzel bir hayat. Ondan Senin sonra için harcamış yani. tabii. Şimdi köye gittiğimiz zaman artık bakıyoruz böyle. Hani köyde kimse inek yetiştiren az, tavuk bakan az. Yoğurdu bile marketten alıyorlar. Evet bıkmıştım. Artık bunu geçen nerede okudum bilmiyorum ama köydekiler artık hani köylü değiller. Meslek olarak çiftçiler diye geçiyor artık böyle. Hani farklı bir şey olmuş orada bile Evet. yani. Hazır. O yüzden köyde okul yok yani. Bu arada çok yorucu bir şey. Kendi yoğurdunu yap, kendi peynirini yap. Tabii, tabii. O kadının bir hayatı olmuyor. O kadın hayatı göremiyor yani böyle. Hani Bilmiyorum. o açıdan da bence bazı şeyler endüstrileşmesi iyi de ama en azından hayatta sana zaman kazandıran şeylerle başka şeylere vakit Başka ayırabiliyor şey, musun? Mesela YouTube'dan bir çiftçilik izliyor musun? Ben daha iyi nasıl Ben köylü izledim olabilirim? ya. Ben izliyorum. Ben de izliyorum bu arada. Bazen abuk sabuk şeyleri izliyorum. Marangozları izliyorum. Bu arada evet. Şimdi arkadaşlar size Evet. şunun bilgisini vermek istiyorum. YouTube müthiş bir yer. Evet. YouTube'dan ben dolgu yapmayı, işte rebound nasıl koyulur, Evet. ondan sonra kompozit nasıl işlenir, diş nasıl, ya her şeyi bulabilirsiniz Evet. YouTube'da. YouTube'dan hani bu buldozer nasıl çalıştırılır, nasıl idare edilir onu bile öğrenebilirsiniz. Evet. YouTube öyle bir yer. YouTube'u kullanın. Ben çok fazla Ben de marangozluk işleri çok izliyorum. Yani Sevim kızıyor, eşim kızıyor bana. Hı hı. Yani ne yapıyorsun diye. Bir tane Perkins Builder Brothers diye bir hesap var mesela. Evet. Adamlar ev yapıyorlar Amerika'da. Massachusetts'te mi nerede? Bütün evin yapımını anlatıyorlar. Ben de oturup izliyorum Ben abi. de izliyorum. 2 günde bir o tavsiye ederim. Hı hı. Çok güzel. Ben Eğlenceli de bir uçağa ekip. bindiğimde tek izlediğim şey onlar. Ya araba yapımı baştan Abi sona ya da yani şey. en sevdiğim şey. Öyle şeyleri izleyerek gerçekten bir insight kazanıyorsun. Hani İzliyorsun. böyle bir şey varmış diyorsun. O senin aklında Hı. yer ediniyor. Sonra diş hekimliğinde hani diş hekimliğinde de değil. Hayatının herhangi bir alanında onu kullanabiliyorsun. Hı hı. Hani işte çivi böyle çaktığında farklı bir şey oluyor diyor mesela Evet. adam. Sen onu daha sonra evde başka bir şey yaparken bunu güçlendirmek Diş için böyle bir hekimliğinde şey bile kullanıyorsun. zaten Yani. evet o öyle ama hani hayatın her yerinde Evet. etki edebiliyor. İnternet müthiş bir yer. İnternet müthiş bir şey. O yüzden Instagram'ı insanlar mesela şu anda Instagram'da şöyle bir şey var. Instagram Avrupa'da, Amerika'da o kadar çok insanlar internete bağımlı ki telefonlarını bırakıyorlar, işte Nokia'nın bu 3310'larını falan alıyorlar. Öyle böyle internete girmeyen, sadece mesajlaşan telefonlar. Harika. Böyle telefonlar alıyorlar ama yani internetin bize kattıklarını Bize kattığı çok düşündüğünde ya o evet onlar da haklı çünkü internete girersen çıkamazsın. Evet. Yani girersen çıkamazsın, öyle bir yer. Ama ne almak istediğini bilirsen, Evet. bir şeyler öğrenmek istediğinde de çok acayip bir yer. Benim için o benim öğrenim hayatımın büyük bir kısmı odur yani. Sosyal medya, internet, işte internetten bir literatüre ulaşma, şey Ya yapma. Evet. İngilizce burada çok Google. önemli hale geliyor tabii. Evet. Beni bir sürü insan mesaj atıyor. Abi Senin İngilizceyi nasıl? nereden öğrendin bu kadar? Yani ne Evet. bileyim nereden öğrendin? Git öğren. Kursa git öğren. Hı hı. Çünkü İngilizce o kadar Ben önemli. filmlerden öğrendim. Uğur. Ben de. O Dizi, sınıfta kaldığım film, gibi 500 oyun. film izledim. Evet. Oyun abi. Evet, oyun. Yani Çözmeye çalışıyorsun, gidiyorsun translate'e yazıyorsun. Kesinlikle her öyle. şeyi o şekilde öğrenmek çok daha etkili oluyor bence. Ben kaçmayı düşünüyordum. Ülkeden kaçıp hani dilim olsun diye. Bir O türlü kadar. kaçamadım. Uğur'a nasip oluyormuş yani. Abi Ben hep orayı düşünüyordum. bahsetmiyoruz orada. Evet. ya. Ha öyle mi? Tamam. Tamam. Pardon, özür dilerim. Ben eskiden beri Buraya kadar gelen kimse olmaz zaten Tamam. bunda. Ben eskiden beri kaçmayı düşünüyordum yani. Hani ben gideyim, bu ülkede yaşamayayım, daha modern bir ülkede yaşayayım. Ailem olacaksa da daha özgür bir yerde olsun diye. Biz şu an Hani tamamen böyle defne için evet. yapıyoruz abi. Aynen yani. ortaçağ ülkesinde yaşıyormuşuz gibi hissettiriyorlar. Tabii. Ama yapamadım yani. Bu kliniği kurduğumda da mesela Dubai'de bir iş teklifi aldım. German Dental Center diye bir yer vardı. Bana ne kadar teklif etmişlerdi söyleyeyim mi? Söyle. Bir 15.000 dolardı o zaman yani. Ben çok hırslıydım bu arada yani. Böyle mesleğimin 2015-16 çabalıyorum, şey yapıyorum. Hani iyi bir şeyler yapamıyorum ama çok uğraşıyorum. Ya uğraşmak yetiyor. Sonra abi. dedim ki ya benim polikliniğim var. Bu kadar emek verdim. Bırakmayacağım dedim. Öyle bırakmadım yani böyle. Ama gerçekten burada çivili bir hani bir kazık yoksa burada gidebilirsin yani kesinlikle. Özellikle şu dönemde gidebilirsin yani. Bak. Zaten 30'una kadar risk, 30-35'ine kadar risk alıyorsun. 40'ına vardığın zaman evin var, Risk barkın var, alamazsın. evin var. Risk almak da istemezsin artık. Ya bir yani. de O çocukların yüzden risk büyümüş almak oluyor lazım. mesela. Çoluğun çocuğun oluyor, büyümüş oluyor. Belli bir çevresi oluyor, okulu oluyor, arkadaşları oluyor. Hani onu oradan ayırabilmek de çok zor. 10 ülke gezdim. Hepsi de gençken. Şimdi gezemiyorum mesela. Yani onu kıramıyorsun. Yani. O yüzden ne yapıyorsanız yapın. Çocuk da yapıyorsan gençken yap.
kendini geliştirmek mi istiyorsun? Onu da her zaman erken dönemlerinde yapmakta fayda var yani böyle. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Bunu çok hemen mutlu oldum. yayınlayacağım. Tamam, yayınla. Artık Hiç paylaşırız. şey yapma, editleme, direkt gönder. Bir selfie alalım. Tabii olur. Bunlardan tavsiye ederim ama abi.